10 yaşındaki bir çocuk bacağına iğne batırıyor. Bedenin sınırlarıyla ruhun arzusu arasındaki o derin çatışma. Soğuk bir oda, her akşam tekrarlanan acılı bir ritüel. Lionel Messi için bu, hayattaki tek tutkusuna tutunmanın bedeli. İnsanın hayatta kalma ve bir anlam bulma çabasının en saf hali aslında. Bu çocuk hasta olduğu için değil, sadece top oynayabilmek, diğer çocuklarla aynı sahaya çıkabilmek için bu acıya katlanıyor. Bedeninin ona koyduğu sınırı zihniyle aşmaya çalışıyor. O yaşta bir çocuğun kendi canını bile isteye yakması, arkasındaki motivasyon çok sarsıcı. Ortamı gözünde canlandırmanı istiyorum. 1980'lerin sonlarındayız. Arjantin'in sanayi şehri Rosario sokakları. Ekonomik belirsizliğin, o yüksek enflasyonun her evde, her mutfakta yankılandığı zor bir dönem. Geçim sıkıntısının ağırlığı insanların yüzüne kazınmış durumda. Ama bu sokaklarda futbol basit bir kaçış değil. Çocuklar taşlardan kaleler yapıyor, yamalı eski toplarla o daracık, bozuk sokaklarda sabahtan akşama kadar koşuşturuyor. Profesyonel sahalar, o kusursuz çimler falan yok ortada. Hata yapmanın bedeli dizlerin kanaması, dirseklerin soyulması. İnsan doğduğu coğrafyanın esiri midir, yoksa o coğrafya onun en büyük silahına mı dönüşür? Geniş, yumuşak çimlerde oynayan bir çocukla, o sert zeminde hayatta kalmaya çalışan bir çocuğun oyuna bakışı aynı olamaz. Kısıtlamalar insan zihnindeki en büyük yaratıcılık motorudur. Beyin geniş ve rahat bir alanda tembelleşme eğilimi gösterir. Oysa Rosario sokaklarındaki o dar alanlar bir çocuğun sinir sistemini her an tetikte tutmaya zorluyor. Kendi bütçenin çok dar olduğu anları bir düşün. Zihnin mecburen en yaratıcı çözümleri üretmez mi? Seçeneğin kalmıyor. Dar alanda çözüm üretmek bir lüks değil, bir zorunluluk haline geliyor. Orası muhakkak ama binlerce çocuk aynı sokaklarda dizlerini kanatıyor. Sadece dar alanda oynadı diye kimse dünya yıldızı olmuyor. Genetik bir lütuf, açıklanamaz bir yetenek payı da yok mu ortada? Genetik zemin var elbet ama o potansiyeli kinetik enerjiye çeviren şey adaptasyon zorunluluğudur. Nasıl bir adaptasyon? Lionel Messi'nin o dar alanda topu ayağına adeta yapıştırması, ani yön değiştirme becerisi, kalabalık rakiplerin arasından çıkış yolu bulması, bir savunma mekanizması. Kendinden büyük, daha acımasız oynayan çocukların arasında hayatta kalma refleksi. Bu refleks zamanla eşsiz bir oyun zekasına dönüşüyor. Coğrafyanın zorluğu bir engele değil, evrim sürecine dönüşüyor. Zihin, bedenin dezavantajını kapatmak için mecburen oyunu herkesten birkaç saniye önce okumaya başlıyor. Yalnız bu zekanın yeşermesi için o zorlu çevre tek başına yetmiyor. Onu besleyecek doğru bir iklim de gerekiyor. Bu yüzden ailenin rolü çok büyük. Babası Jorge Horacio Messi'nin Uzun, yıpratıcı saatler boyunca o ağır sanayi koşullarında çalışıyor ama eve döndüğünde tek derdi ailesini bir arada tutmak. evin düzenini, şefkatini sağlayan isimse anne, Celia Maria Cucitini. Ailenin maddi zenginliği yok, ortada lüks bir yaşam yok ama inanılmaz bir dayanışması var. Herkes birbirine sımsıkı tutunuyor. Sahneyi asıl şekillendiren bu hikayenin gizli mimarı ise bambaşka biri. Büyük anne. Büyükanne Celia Oliveira. Yaşının çok küçük olmasına, fiziksel olarak diğer çocukların arasında adeta kaybolmasına rağmen onu antrenmanlara götüren, sahaya çıkması için tüm dünyayı karşısına alan kişi o. Büyükannenin bu sarsılmaz inancı bir çocuğun psikolojik inşasındaki en kritik katmandır. Dünyanın geri kalanı senin yetersiz olduğunu düşünürken, senin en yakınındaki birinin sana tereddütsüz inanması zihinde aşılamaz bir güven kalkanı yaratır. Olayın ne kadar somut olduğunu bir canlandıralım. Mahalle takımı Grandole'de maç var. Antrenör Salvador Aparicion'un bir oyuncusu eksik. Büyükanne tribünden bağırıyor. "Benim torunumu oynat." Antrenör bakıyor, çocuk o kadar küçük ki formanın içinde kayboluyor adeta. Ezilir, sakatlanır, oynatmam diyor. Büyükanne pes etmiyor, ona topu verin, takımınızı kurtaracak diye diretiyor. Sıradan bir ısrar değil bu. Bir yetişkinin bir çocuğun içindeki o ham potansiyeli ondan bile önce görmesi, buna körü körüne inanması. Aparisyon en sonunda mecbur kalıp çocuğu sahaya sürüyor. Top ilk defa ayağına geldiğinde o küçücük çocuk durup sadece topa bakıyor, Hiçbir şey yapmıyor mu? sadece bakıyor.
Ama ikinci sefer top ona geldiğinde çalımlamaya, rakiplerini tek tek ipe dizmeye başlıyor. Antrenörün gözleri fal taşı gibi açılıyor tabii. Yetenek tek başına yeşerebilir mi sence? Bir tohumun doğru toprağı bulmadan ormana dönüşmesi mümkün mü? İmkansız. Evin içindeki atmosfer o toprağın kendisidir. Dışarıda yavaş yavaş dahi çocuk olarak adlandırılmaya başlasa bile evde ona hiçbir zaman özel bir çocuk muamelesi yapılmıyor. Herkesin sıradan sorumlulukları var. Bulaşıklar yıkanacak, oda toplanacak. Alçak gönüllülük bu evin değiştirilemez kuralı. Yıllar sonra dünyanın en büyük stadyumlarında milyarlarca insanın izlediği anlarda atılan her golden sonra o gökyüzüne kalkan iki parmak var ya, Sadece bir sevinç gösterisi değil o. bir minnettarlık ritüeli, bir hafıza tazelemesi. Büyük annesinin o tozlu Grandoli sahasında ektiği inanç tohumuna sessiz, saygılı bir selam. Ne kadar yükseğe çıkarsa çıksın, şöhretin getirdiği o baş dönmesini yaşamaz. O tozlu sahalardan şehrin en büyük altyapılarından birine, Neville's Old Boys'a geçiyor. Orada işler çok daha ciddi, çok daha acımasız. Rakipler daha iri, daha sert. Evde yaşatılan o güven duygusuna rağmen fiziksel gerçeklik buz gibi yüzüne çarpıyor. Dışarıdan bakan biri onun ezileceğini, o sert oyunun içinde kemiklerinin kırılacağını düşünebilir. O yaşta güçlü olanın kazandığı, hızlı koşanın öne çıktığı bir düzen var ortada. Zayıf beden, bu vahşi doğada hayatta kalmak için mecburen bir strateji geliştirmek zorundadır. Bu tıpkı bir satranç ustasının boks ringinde hayatta kalmaya çalışmasına benziyor. Bedenin sınırlandığı yerde zihnin mecburen genişlemesi. Bu olağanüstü saha vizyonu, sence doğuştan gelen ilahi bir hediye mi, yoksa o zayıf bedeni sert darbelerden korumak için zihnin çaresizce geliştirdiği bir kalkan mı? Sadece kendini korumak için geleceği görmeye başlamış olabilir mi? Fiziksel dezavantajın zihinsel avantaja dönüşmesi, insanın hayatta kalma güdüsünün en büyüleyici sonuçlarındandır. Güçlü olan sadece hızlı koşar, kaslarına güvenir, zeki olan, bedeni sınırlı olan ise boşluğu, açıyı ve zamanı yönetmek zorundadır. Bir boks ringinde satranç oynamak tam da bu. Kas gücüyle rakibi itemiyorsan, rakibin dengesini bozacak o mikrosaniyeyi bulmalısın. O küçük çocuğun sahada yaptığı şey, topu sürmekten çok geleceği görmekti. Rakibin ağırlık merkezinin değiştiği anı seziyor. Hamlesini ondan bir adım önce yapıyor. Fiziksel eksikliği zamansal bir üstünlükle telafi ediyor. Zayıf beden, zihni, oyunun akışını bir satranç tahtası gibi yukarıdan görmeye mecbur bırakıyor. Ama tam bu vizyonla sahada büyümeye başlamışken, hayat o satranç tahtasını tamamen deviriyor. Kırılma anı, 10 yaşında gelen ağır bir teşhis. büyüme eksikliği, boyu uzamıyor, bedeni yaşıtları gibi gelişmiyor. O güne kadar sahada zekasıyla telafi ettiği o fiziksel dezavantaj artık aşılması imkansız tıbbi bir duvara çarpıyor. Her gün vurulması gereken iğneler başlıyor. Maliyeti ayda 900 doları bulan, ailenin bütçesini paramparça eden bir rakam. Babası Jorge Horacio Messi'nin o çelik fabrikasından kazandığı maaş bu rakamın yanına bile yaklaşamıyor muhtemelen. Arjantin ekonomisi zaten çatırdamaya başlamış, o boğucu kriz yavaş yavaş tüm ülkeyi sarıyor. Kulübü Newell's Old Boys başta bir süre destek olmaya çalışıyor ama ekonomik kriz onları da vurunca bu yükün altından kalkamıyorlar. Aile bir anda uçurumun kenarında buluyor kendini. 10 yaşındaki bir çocuğun o karanlık odadaki psikolojisini düşünmek sarsıcı. Hastalığını arkadaşlarından gizliyor, o soğuk iğneyi her gece kendi kendine batırıyor. İğneyi buzdolabından alıyor, hazırlıyor, bacağına saplıyor. Bir çocuk bunu kendi başına neden yapar? Sadece sahaya çıktığında, o yeşil alana ayak bastığında özgür ve mutlu hissettiği için. Acı tek başına yıkıcıdır. Viktor Frankl, insanın anlam arayışını anlatırken, acının ancak bir anlam bulduğunda acı olmaktan çıkacağını söyler. O çocuğun hissettiği fiziksel sızı anlamsız bir ceza değildi. Onun zihninde bu acı, sahada kalabilmenin, topa dokunabilmenin, o çimlerin üzerinde koşabilmenin tek geçerli pasaportuydu. Acı, varoluşsal bir amaca hizmet ediyordu. Ailenin sergilediği duruş da burada kilit bir öneme sahip. Umutsuzluğa kapılıp ekonomik gerçeklere teslim olmak yerine soruna değil, çözüme odaklandılar. Bir çocuk ailesinin çaresizliğini çok çabuk hisseder. Ama o evde çaresizlik değil,
O iğnenin ucundaki umut beslendi hep. Arjantin'de artık çözüm bulunmuyor. Sağlık sigortaları ödeme yapmıyor, kulüpler yüz çeviriyor. Bu yüzden gözler mecburen çok uzaklara, okyanusun ötesine çevriliyor. Avrupa. Yıl 2000. İspanya'da Katalonya'nın kalbinde yer alan Barcelona kulübünün yetkililerine ulaşıyorlar. Kulüp önce bu cılız çocuğun denemeye çağrılmasına sıcak bakmıyor tabii ama sahada topu ayağına aldığında yarattığı etki o kadar sarsıcı ki onu izleyen herkes büyüleniyor. Küçük, zayıf ama topla buluştuğunda devleşen bir çocuk. Deneme maçlarında kendinden yaşça büyük, boyca çok uzun oyuncularla sahaya çıkıyor. Herkes onun ezileceğini düşünürken o 3-4 kişiyi ipe dizip golünü atıyor. Kulübün sportif direktörü Carles Rexach bu manzarayı gördüğünde sadece birkaç dakika içinde kararını veriyor. Tedaviyi de üstlenmeyi kabul ediyorlar. Masadaki sözleşme bile bir efsane. Aceleden ve çocuğu ellerinden kaçırma korkusundan bir restoranda kağıt peçetenin üzerine yazılıyor ilk anlaşma. Ama bunun karşılığında istenen bedel çok ağır. Köklerden kopuş. Tüm ailenin alıştığı o küçük dünyayı, Rosario sokaklarını, akrabalarını geride bırakıp okyanusu aşması gerekiyor. Dilini bilmediği, kültürüne tamamen yabancı olduğu bir ülkeye taşınma zorunluluğu. Bir ailenin tüm düzenini, geçmişini ve umutlarını henüz 13 yaşındaki bir çocuğun incecik omuzlarına yüklemesi ne kadar adil. Adil bir tarafı yok ama çaresizliğin kendi kuralları vardır. O yaşta bir çocuğun böyle devasa bir sorumluluğu sırtlanması normal şartlarda onu ezer. Bütün ailenin kaderi onun ayaklarına bağlı. Bu durum onda derin bir sürgün psikolojisi yaratıyor. O ilk günler İspanya'ya taşınmanın getirdiği o derin sessizlik. Saha dışında tek kelime etmeyen, içine kapanan, adeta görünmez olan bir çocuk. Takım arkadaşları onun dilsiz olduğunu sanıyor bir dönem. Antrenmana geliyor, köşede sessizce giyiniyor. Köklerinden koparılmış 13 yaşındaki bir çocuğun bilmediği bir dilde, bilmediği kuralların işlediği bir dünyada kendini kelimelerle ifade edemeyen. İçe kapanması, dış dünyayla arasına o kalın duvarı örmesi tamamen kendini koruma güdüsü. Kendi dünyasını korumak için kelimeleri bir kenara bırakıyor. Ama top ayağına geldiği an o sessizlik bitiyor. Kendini kelimelerle ifade edemeyen insanlar, içlerindeki enerjiyi aktaracak bir araç bulduklarında müthiş bir patlama yaşarlar. Onun aracı toptu. Saha dışında sesi çıkmayan o küçük çocuk, yeşil sahaya çıktığında kendi evreninin dilini, en iyi bildiği dili konuşmaya başlıyordu. Bazen en sessiz insanlar kendi sahnelerini bulduklarında dünyadaki en yüksek sesi çıkarırlar. Top, onun İspanya'daki o ezici yabancılığını yıkan, ona kimlik veren ve dünyayla bağ kurmasını sağlayan tek köprüydü. Zihninde o boks ringine dönüştürdüğü sahada, kelimelere ihtiyacı kalmamıştı artık. O çocuk yıllar sonra dünyanın en büyük sahnelerinde, dev stadyumlarda milyarlarca insanı ayağa kaldırdığında bile içindeki o dar, bozuk zeminli Rosario sokaklarını hiç unutmadı. Ulaşılmaz görünen başarılarının arkasında o yoksulluklar, o fiziksel eksiklikler, o sessiz sürgün yılları yatıyordu hep. Belki de bizi biz yapan şeyler, doğuştan zahmetsizce sahip olduklarımız değil, uğruna acı çekmeyi, karanlık bir odada kendi canımızı yakmayı göze aldıklarımızdır. Dinleyen herkesin kendi hayatında mutlaka aşması gereken bir fiziksel, maddi ya da psikolojik bir sınır vardır. O sınırın bizi hapsetmesine izin vermek ya da o sınırı zihnimizin evrimleşmesi için bir basamak olarak kullanmak, bu tamamen bizim elimizde. O soğuk odada bacağına iğne batıran 10 yaşındaki çocuğun görüntüsünü bir an olsun zihnimizden çıkaramayalım. O acılı ritüel, o sessiz fedakarlık. İnsanın inşası tam da o sessizlikte başlıyor. Evdeki valizler yavaş yavaş doluyordu. Odada henüz tam kapanmamış fermuarların arasında geride bırakılacak bir hayatın sessiz izleri duruyordu. Özenle katlanmış birkaç parça kıyafet, köşesi kıvrılmış aile fotoğrafları, bütün o güvenli dünyanın hatıraları bir çantaya sığdırılmaya çalışılıyordu aslında. Henüz 13 yaşındaki Lionel, ertesi sabah okul bahçesinde arkadaşlarıyla hangi oyunu oynayacağını düşünmüyordu o gece. Koca bir kıtayı geride bırakmanın ağırlığıyla yüzleşiyordu doğrudan. Bir çocuğun çocukluk odası onun evreninin sınırlarını çizer. Zihin dünyayı mahallenin köşesindeki bakkal,
okul bahçesindeki kale direkleri üzerinden anlamlandırır. Bütün bu referans noktalarının bir gecede silinmesi, yetişkin bir insanın bile kolayca başa çıkabileceği bir durum değildir. Dışarıdan bakıldığında Barcelona'nın altyapısına transfer olmak, milyonlarca çocuğun ulaşmak istediği o ışıltılı bir rüya gibi görünüyor hepimize. Masanın üzerinde duran nesnenin sadece bir futbol topu olduğunu düşünme eğilimindeyiz. Arka planda çok ağır bir bedeli var oysa. Kulüp sadece yetenekli bir çocuğu transfer etmiyordu, aileyi aylardır uyutmayan, uykularını kaçıran o meşhur büyüme hormonu tedavisini üstlenmeyi de kabul etmişti. Masadaki sözleşme bir formadan ziyade bir bedenin büyüme ihtimalini temsil ediyordu açıkçası, normal boyutlarına ulaşabilme şansını. Arjantin'deki ekonomik krizin ortasında bu tedaviyi sürdürmek aile için tamamen imkansız hale gelmişti. Başka bir seçenekleri de kalmamıştı. Her çözüm beraberinde yeni bir ülkeyi, yeni bir dili ve devasa bir bilinmezliği getiriyordu. Tıbbi tanısı konulan büyüme hormonu eksikliği dışarıdan sadece boyun uzamaması gibi algılanır. Oysa bu sendrom kemik yoğunluğunun düşük kalmasına yol açıyor, kas kütlesinin gelişememesine ve sürekli bir fiziksel tükenmişlik hali yaratmasına neden oluyor. Kemiklerin o patlayıcı gücü üretebilmesi için sentetik hormon takviyesine mutlak ihtiyaç vardır. Tedavi edilmediğinde bedenin profesyonel sporun gerektirdiği darbelere dayanma ihtimali sıfıra yakındır. Ailenin aldığı bu karar çocuğun sadece kariyerini değil, biyolojik gelişimini kurtarma çabasıydı. Uçağın tekerlekleri İspanya'ya değdiği an o sarsıcı kimlik inşası süreci resmen başlıyor. Lionel'in Barcelona'ya varışını zihninizde bir canlandırmaya çalışın. Sokakların dokusu, binaların mimarisi, insanların o sürekli telaşı Rosario'dan tamamen farklı. Gözünün gördüğü, kulağının duyduğu bütün o dünyadan kopuk. Günlük hayatın en sıradan ritüelleri bile birer engele dönüşür böyle bir durumda. İnsanların ekmek alma biçimi, birbirlerine selam verme tarzları tamamen değişmiştir. Konuştukları Katalanca dili de ona tamamen yabancı. Ani yer değişimleri insan zihninde devasa bir adaptasyon krizi yaratıyor. Zihin, tanıdık referans noktaları bulamadığında savunmaya geçer anında. Ailenin de büyük bir belirsizlik içinde olması bu krizin boyutunu katlayarak arttırır. Verdikleri kararın doğru olduğunu onlara kanıtlayacak hiçbir garanti yoktur ellerinde. Geri dönmek, o tıbbi ve ekonomik çıkmaza yeniden saplanmak demek. Yola devam etmekten, o yabancı şehrin soğuk sokaklarında birbirlerine tutunmaktan başka çıkış yolları yok. Düşünsenize, 13 yaşındasınız, mahallenizin yıldızısınız. Top ayağınıza geldiğinde herkes durup sizi izliyor, sonra bir uçağa biniyorsunuz ve sanki bir anda Mars'a bırakılmışsınız. Çevrenizdeki hiç kimse sizin aslında geçmişte ne kadar yetenekli olduğunuzu bilmiyor. Rosario'da herkesin parmakla gösterdiği o çocuk, Barcelona sokaklarında yürürken tamamen görünmez birine dönüşüyor. Sahaya çıkana kadar kalabalığın içinde sadece yabancı, sıradan ve oldukça kısa boylu bir çocuk. Bir çocuğun kendisini tanıyan herkesi geride bırakması, o güne kadar büyük bir özenle kurduğu kimliğinin sıfırlanmasıdır. O güne kadar attığınız gollerin o yeni dünyada en ufak bir geçerliliği yoktur. Görünmezlik hissiyatı her sabah uyandığınızda varlığınızı o yabancı insanlara yeniden kanıtlamak zorunda hissetmenize yol açıyor. Geçmişin o güvenlik kollarından kopup ben buradayım ve değerliyim mücadelesini her gün sil baştan vermek inanılmaz ağır bir psikolojik yük. İnsanın asıl karakteri kalabalıklar onu alkışlarken değil, o sağır edici yalnızlığın içinde inşa edilir asıl. O karakterin test edileceği asıl savaş alanı da La Masia'ydı. Hikayenin bu durağına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. La Masia, kenarında tel örgüleri olan sıradan bir antrenman sahası değil. Barcelona'nın oyun felsefesini, kendi doğrularını gelecek nesillere aşılayan çok katı bir futbol ideolojisi merkezi. Buraya adım atan her çocuğa sadece topla nasıl oynanacağı anlatılmaz, oyunun kendisini farklı bir zihinle, uzamsal bir zeka ile düşünmesi gerektiği öğretilir. La Masia'nın temel felsefesi pozisyon oyunu üzerine kuruludur. Sahadaki herkesin geometrik bir düzende durması isteniyor oyunculardan, topun oyunculardan çok daha hızlı hareket etmesi gerektiği savunuluyor. Topu ayağında fazla tutmak, gereksiz çalım atmak bu sistemde hiç hoş karşılanmıyor. Oyuncudan beklenen tek kural, top henüz ona gelmeden önce sahanın haritasını zihninde çıkarmasıdır.
Topu aldığı an doğru pası verip yeni bir boşluk yaratması istenir. Bireysel yetenek her zaman kolektif aklın hizmetinde olmak zorundadır. Bir dakika, burası çok kritik. Dahi çocukların, o mahalle aralarında top koşturan üstün yetenekli oyuncuların genel bir profili vardır. Topu alırlar, kafalarını eğerler, topu paylaşmayı pek sevmezler. Arjantin'in o kuralsız sokaklarında yetişmiş, özgürce top koşturmaya alışmış bir çocuktan bahsediyoruz. İsyankar olması beklenir doğal olarak. Nasıl oldu da isyan etmek veya topla fazla oynamak yerine bu karmaşık pas sistemine hemen uyum sağladı? Normalde kendi yeteneğini kanıtlamak için daha bencil oynaması gerekmez miydi? Sokak futbolunda rakipleri çalımlamak özgürlüktür. La Masia'da ise durum bambaşka bir boyuta taşınır. Koridordaki fiziksel tablo bu sorunun çok net bir cevabını veriyor. Etrafındaki Avrupalı yaşıtları fiziksel olarak çok daha güçlü, omuz omuza mücadelede yıkılmayan çocuklar. Lionel onların arasında neredeyse bir baş boy kısa kalıyor. O çocukların arasında topu ayağında gereğinden fazla tutarsa fiziksel olarak ezileceğini biliyordu açıkçası. Bu bir hayatta kalma refleksidir sadece. Darbelerden kaçınmak için oyunu diğerlerinden çok daha hızlı düşünmek zorundaydı. Zihni, fiziksel dezavantajını telafi etmek için o katı sisteme şaşırtıcı bir hızla sarıldı. Top ayağına geldiğinde o kırılgan bedenin bambaşka bir varlığa dönüşmesi tam olarak bu yüzden demek ki. Dar alanlarda oynanan o meşhur antrenman drillerinde düşünmek için zamanınız yoktur hiç. Sadece reaksiyon verirsiniz. Lionel'in zihni o dar alanlarda bir süper bilgisayar gibi çalışmaya başlar. Boyunun kısalığı, ağırlık merkezinin yere çok daha yakın olmasını sağlar. Bu durum, ona iri yarı rakiplerinin sahip olamayacağı kusursuz bir denge ve yön değiştirme kabiliyeti verir. Top sanki onun ayağından kopmak istemeyen bir parça gibi. Kimsenin göremediği o küçücük aralıklarda yön değiştiriyor, beklenmedik anlarda rakiplerini tek tek oyundan düşürüyor. O yeteneğin perde arkasında çok daha ağır bir gerçek yatıyor yalnız. Sahadaki bu büyü antrenman bittiğinde yavaş yavaş dağılır. Diğer çocuklar neşeyle ailelerinin yanına dönerken, Lionel kilometrelerce uzaktaki mahallesini düşünerek derin bir yalnızlığa gömülüyordu. O sessiz saatlerin en belirgin ritüeli ise büyüme hormonu iğneleriydi. Her gün kendi kendine bacağına batırmak zorunda olduğu enjeksiyonlar. Bir çocuğun bedenine acı veren bir süreci her gece tek başına yönetmesi, karakterin ne kadar erken olgunlaştığının kanıtı adeta. İğneleri her gece aynı saatte, bazen sağ bacağına, bazen sol bacağına sırayla kendi kendine uygulaması, deplasmanlara giderken onları küçük bir soğutucu çanta içinde yanında taşıması. Bu tıbbi rutinin bir yaşam biçimine dönüşmesini hayal etmek bile çok zor. Bedeni o iğnelerle milim milim büyümeye çalışırken, geçmişteki o amansız yetersiz kalma korkusuna karşı da her gece yeni bir zırh kuşanıyordu. Bu rutinin içinde isyan etmeden sabretmeyi öğreniyordu. İnsan zihninin en tuhaf çelişkilerinden biri tam burada ortaya çıkar. Hayatınızın en büyük fırsatını yakaladığınızda, hedefinize en çok yaklaştığınız o anlarda, en çok özlediğiniz hayat, geride bıraktığınız sıradan geçmişiniz olur. Futbol sahası, işte bu devasa özlem ve yalnızlık nedeniyle kusursuz bir sığınaktı Lionel için. Dil farklı olsa da topun dili aynıdır. Bir pas verirken tercümana ihtiyacınız yoktur. Oyun kelimelerin bittiği yerde onun öfkesini, umudunu, dünya ile olan bütün o bağını ifade ettiği tek saf dile dönüşmüştü. Özlemini içine kapanarak değil, bütün enerjisini sahanın içine akıtarak dindiriyordu. O dili o kadar akıcı konuşuyordu ki kulüp içindeki antrenörlerin bakışları kısa sürede değişmeye başladı. Raporlarda sadece estetik çalımlarından bahsetmiyorlar artık. Karşılarında baskı altında inanılmaz derecede sakin kalabilen, topu kaybettiğinde geri çekilmek yerine hemen geri kazanmak için saldıran sıra dışı bir agresyon görüyorlar. Bu sessiz, utangaç çocuğun topu kaybettiğinde gösterdiği o yırtıcı hırs şaşırtıcı görünebilir. Zıtlıklarla dolu bir karakter profili çıkarıyor ortaya. Topu kaybettiğinde gösterdiği o hırs, oradaki varlık nedenini koruma içgüdüsü aslına bakarsanız. Sahada attığı her pas, kurduğu her üçgen sadece bir oyun stratejisi değil. Ailesinin yaptığı o büyük fedakarlıkların, kulübün üstlendiği maliyetli tedavinin bir nevi geri ödemesi. Katlandığı bütün o zorlukların anlamını elinden aldıklarını hissediyordu.
Sahada kurduğu sistem sadece teknik bir şov değil, hayatta kalma mücadelesinin en somut dışa vurumuydu. Zaman ilerliyor, yaş grupları büyüyor, rakipler giderek güçleniyor. Artık karşısında çok daha iri, futbolun acımasız sertliğini çekinmeden uygulayan oyuncular var sahada. Kulübün ona yaptığı yatırımın, beklentilerin ağırlığı gün geçtikçe artıyor üzerinde. Daha üst yaş gruplarında oynamaya başladığında yapılan her küçük hata antrenörlerin gözünde çok daha görünür hale gelir. Çoğu oyuncunun oyunu bu artan baskının altında daralır. Sorumluluktan kaçarlar. Hata yapmamak için en güvenli, en risksiz paslara yönelirler hemen. Baskı, oyuncuların gerçek yüzünü ortaya çıkaran bir mercek. Lionel'de gördüğümüz reaksiyon tam tersi bir evrim. Rakipler güçlendikçe ve baskı arttıkça oyunu küçülmüyor, aksine daha da belirginleşiyor sahada. Rakipler onun etrafını sardığında o dar alanlar diğerleri için kapanan kapılar gibi görünürken onun zihninde sürekli yeni koridorlar açılıyor. Birçok genç oyuncuyu ezen o büyük geleceğin yıldızı beklentisini sırtını almıyor, geleceği düşünmekten bugünü yaşamayı unutanlardan olmuyor. Sahayı görüş biçimi inanılmaz. Maçın akışını adeta zamanı bükerek saniyeler öncesinden okuyor. Top henüz kendisine gelmeden nerede zaaf göstereceğini, o boşluğun nerede doğacağını önceden seziyor. Henüz gazetelerin arka sayfalarında bile ondan söz edilmiyor oysa. Tribünler adını haykırmıyor. Ancak kulübün o derin, sessiz koridorlarında fısıltılar giderek daha yüksek sesle dillendirilmeye başlanıyor. Bu çocuk farklı denmeye başlanıyor yavaş yavaş. O farklı kelimesi futbol altyapılarında genç yeteneklerin omuzlarına bindirilen en ağır yüktür. O fısıltıların altında ezilmekten kurtaran yegane tavır, sahip olduğu hiçbir günü garanti görmemesidir. Büyüme hormonu eksikliği nedeniyle futbol oynayıp oynayamayacağı bile meçhul olan günlerden geliyordu o. Her antrenmanı, çimlere adım attığı her anı kendini sıfırdan kanıtlama fırsatı olarak görüyordu bu yüzden. Zihne sadece bir sonraki dokunuşa, bir sonraki pasa, bir sonraki sabah yapılacak antrenmana kitlenmiş durumdaydı. Geleceğin ağırlığını taşımak yerine anın matematiğini çözüyordu. Büyüme hormonu tedavisi nedeniyle profesyonel spor yapamayacağı tartışılan o küçük çocuk, artık Avrupa'nın en prestijli kulüplerinin birinin geleceği olarak işaret ediliyor. Rosario'nun kuralsız sokaklarından Barcelona'nın kusursuz işleyen makinesine entegre olmayı başardı. Evinden binlerce kilometre uzakta, o yabancı topraklarda sabretmeyi, fiziksel acıya dayanmayı ve tek başına kendi köklerini toprağa salmayı öğrendi. Hayatın içindeki o en sarsıcı, en büyük değişimler hiçbir zaman tek bir gecede büyük bir gürültüyle gerçekleşmez. O devasa dönüşümler kimsenin dönüp bakmadığı, dikkat etmediği yüzlerce sıradan günün içine usulca saklanır hep. Her gece bacağa batan o soğuk iğneler, yutkunarak geçirilen yalnız akşamlar, yabancı bir dilde kendini ifade edememenin getirdiği hayal kırıklıkları. Bir efsanenin kimliği, tribünlerin tezahüratlarında değil, o sessiz ve acı dolu rutinin içinde milim milim sabırla dokunuyor. Bütün o sıradan günlerin, o görünmez acıların, sayısız iğnenin ardından o sessiz çocuk devasa bir dönüm noktasına yaklaşıyordu. Henüz 16 yaşına bile ayak basmadan onu çocukluk hayallerinin çok ötesine taşıyacak o eşiğe geldi. İlk düdük çaldı, devasa savunmacı üzerine koşuyordu. Kemik seslerinin duyulacağı sert bir çarpışma bekliyordu kenardakiler. La Mamma'ya kampüsünün sert çimlerinde yaşça kendisinden çok büyük, neredeyse yetişkin gibi duran oyuncuların arasına atılmıştı. Henüz 16 yaşına basmamış Lionel Messi, o devasa savunmacı bütün gücüyle üzerine yürürken sadece bekledi. Ezileceği, belki de sakatlanacağı fısıldanıyordu etrafta. Beklenen o çarpışma hiçbir zaman yaşanmadı. Lionel Messi tek bir yumuşak dokunuşla vücut açısını değiştirdi. Savunmacı bütün ağırlığıyla hamlesini boşa yaptı. Arkasından kademeye girmeye çalışan ikinci oyuncu da çoktan gecikmişti. Saniyeler içinde top hala onun ayağındaydı, geriye kalanlar sadece birbirlerine baka kalmıştı. Dışarıdan bakıldığında bu hareket sadece estetik bir çalım gibi algılanır, oysa arka planda çok daha derin bir mekanizma işliyor, karşısındaki bedenin ağırlık merkezini, koşu hızını ve denge kayma noktasını saliseler içinde hesaplayan kusursuz bir zihnin ilk işaretini görüyoruz.
Saniyelerin 1/10 kadar kısa bir sürede etrafındaki fiziksel kaosu okuyup, En doğru matematiksel kararı veren bir zeka. Lama sisteminin içine yakından baktığımızda, Kur'anların tamamen sessiz işlediğini anlıyoruz. Oradaki her antrenman, görünmez ve acımasız bir seçme. Antrenörler kimseye açıkça, bugün eleniyorsun demez. Sahaya çıkan her çocuk bunu iliklerine kadar hissediyor. Bir gün aynı sahada birlikte paslaştığın arkadaşın ertesi hafta alt gruplara gönderilebilir. Tek bir duraksama, tek bir tereddüt seni yeniden sıradan kalabalığın içine karıştırmaya yetiyor. Lionel Messi ise bu kalabalığın içinde sıradanlaşmak yerine sürekli daha büyük, daha yaşlı ve daha sert gruplara itiliyordu. Haftalar geçtikçe antrenörler onu kendi yaş grubunda tutmanın faydasız olduğunu fark etmişti. Onu zorlayan unsur artık karşısındaki savunmalar değildi. Bizzat bulunduğu seviyenin kendisiydi. Seviyenin savunmalarını bu kadar hızlı aşması aslında olağanüstü bir zihinsel gelişim hızıdır. Beyin, ayaklardan daha hızlı çalışmaya başladığında kas kütlesinin saha içindeki belirleyiciliği kalkıyor galiba. Tam da bu. Fiziksel gelişimini tamamlamamış bir bedenin zihinsel olgunlukla aradaki farkı kapatması çok nadir rastlanan bir durum. Karşısındaki oyuncular ondan daha kaslı, daha uzun boylu veya daha agresif olabilir. Beyin önden gidiyorsa fiziğin bir önemi kalmıyor. Antrenörlerin, altyapı koordinatörlerinin ve hatta A takım yetkililerinin koridorlardaki fısıltıları işte bu noktada yoğunlaşıyor. Top onun ayağına geldiğinde idman sahasının kenarındaki sesler bıçak gibi kesiliyor. Kimsenin henüz büyük laflar edecek cesareti yok ama Herkesin aklında aynı soru yankılanıyor. Bu çocuk ne kadar ileri gidecek? kuşkusuz yaptığı hareketler altyapılarda yüzlerce kez tekrar edilerek ezberletilen klasik çalımlardan ibaret değildi. O her pozisyonu rakibin ağırlık merkezine göre anlık olarak yeniden okuyordu. Burada durup o okumanın nasıl yapıldığını detaylandırmak çok kritik. Rakipler topa müdahale etmek için belli bir açıyla yaklaşır ve vücut ağırlıklarını bir ayağa bindirmek zorundadırlar. Ağırlığın tek bir noktada toplandığı o salisede oyuncu yön değiştiremez. Lionel Messi, rakibin ağırlığını o ayağa bindirmesini bekliyor, ardından topu tam tersi yöne çekiyordu. Kusursuz bir zamanlama. Bunu herkesin dama oynadığı bir masada, kuralları kimseye söylemeden satranç oynamaya başlayan bir çocuğa benzetiyorum. Tahtadaki taşlar herkes için aynı. Sahanın ölçüleri, topun ağırlığı aynı. Fakat onun gördüğü hamleler tamamen farklı bir boyuta ait. Futbolda teknik öğretilebilir bir beceridir. Oyuncuya topa nasıl vuracağı, nasıl koşacağı, fiziğini nerede kullanacağı yıllar süren tekrarlarla aşılanabilir. Bedeni güçlendirirsiniz. Oyunu rakipten saniyeler önce okumak, o boşlukları daha kimse fark etmeden görebilmek tamamen farklı bir süreçtir. Geleceği görmeyi kimseye öğretemezsiniz. İyi bir oyuncu topu takip eder. Topun nereye gittiğine bakar ve ona göre kendisine bir pozisyon alır. Deha ise oyunu takip eder. Topun birkaç saniye sonra nerede olacağını, savunmanın nasıl şekil alacağını çok önceden bilir. Bu zihinsel hız konusu bizi bambaşka bir noktaya, takım dinamiğine götürüyor. Bu özellikler onu sadece rakiplerini geçen bir golcü yapmıyordu, oyunun ritmini tamamen belirleyen bir orkestra şefine dönüştürüyordu. Kayıtlara geçen çok spesifik bir çalışma var. Rondo çalışması. Görev basit, topu kaybetmeden belirli sayıda pas yapmak. Dar alanda oynanan ve topu kaybeden takımın baştan başladığı bir çalışma. Futbolun en temel ama en acımasız pratiklerinden biri. İlk denemelerde saha içinde tam bir kaos hakim. Yanlış zamanlamalar, şiddeti ayarlanamayan paslar, bozulan saha içi yerleşimleri, top sürekli ayaklara çarpıyor, ritim bir türlü bulunamıyor. Derken top yeniden Lionel Messi'nin ayağına geliyor. Oyunun nabzı saniyeler içinde değişiyor. Bir pas, boş alana hareket, tekrar topu istemesi, ardından tek dokunuşla topu yönlendirmesi. Top neredeyse hiç durmadan dolaşmaya başlıyor. Dakikalar önce birbirinden tamamen kopuk görünen takım aynı düşünmeye başlıyor. Bu durumu, kaosu anında susturan bir metronom olarak görebiliriz. Takımın geri kalanı uyumsuz bir şekilde aceleyle oynarken, top onun ayağına değdiği an bütün sahanın temposunu belirliyor. Ritim onun etrafında, onun belirlediği hızda şekilleniyor. Bütün takımı kendi temposunda oynamaya mecbur bırakıyor. Şimdi burada durup bir itirazda bulunmam gerekiyor. Çift kale maçta yaşanan bir pozisyonu tartışalım.
Yardımcı antrenör elinde not defteriyle saha kenarında maçı izliyor. Lionel Messi'nin önünde şut çekmek için çok net, bomboş bir alan oluşuyor. Kaleyle arasında hiçbir engel yok. Genç, fiziksel olarak diğerlerinden zayıf, kendini kanıtlamaya çalışan bir oyuncu var sahnede. İyi de o an bencilleşip golü atması, ben buradayım, o formayı ben hak ediyorum diye bağırması daha mantıklı bir hayatta kalma içgüdüsü değil midir? Dışarıdan bakınca öyle görünür. Neden o parlak anı başkasına devrediyor? Başını kaldırıp savunmanın arkasına sarkan takım arkadaşına kusursuz bir pas veriyor ve golü o attırıyor. Gündelik bir mantıkla bakarsak, golü atmak en makul hayatta kalma yöntemidir. Sesi en yüksek çıkan, skoru yapan hayatta kalır sanırız. Altyapı felsefesinde asıl ve en kalıcı hayatta kalma içgüdüsü, skor üretmek değil, vazgeçilmez olmaktır. Vazgeçilmez olmak. Kendi gollerine atan bencil bir yeteneği her zaman değiştirebilirsiniz. Kulüp ondan daha hızlı koşanını, daha sert şut çekenini birkaç ay içinde bulabilir. Etrafındakileri daha iyi oynatan, takımın aklı ve kalbi haline gelen bir zekayı değiştiremezsiniz. O zeka takımdan çıkarıldığında sadece bir golcü eksilmez, bütün sistem çöker. Topu ayağından çıkarma zamanlaması, kendi adına skor yapmaktan çok daha büyük bir silahtı aslında. Antrenörün o an not defterine yazdığı uzun cümlede bunu doğruluyor. Büyük oyuncular yalnızca skor üretmez, oyunu yönetir. Skoru değiştiren vuruş ile o vuruşu mümkün kılan vizyon arasındaki ince çizgi, vasatlık ile büyüklük arasındaki sınırı çizer. La Masia koridorlarındaki söylentiler öylesine büyüdü ki nihayet kulübün en üst katlarına Barcelona A takım teknik direktörü Frank Rijkaard'ın masasına ulaştı. Antrenör, sadece kağıt üzerindeki raporlarla yetinecek biri değildi. Altyapı antrenmanını habersizce izlemeye geldi. Oyuncuların birçoğu saha kenarında kimin durduğunu farkında bile değildi. Maçın ilk dakikalarında Lionel Messi topla çok nadir buluştu. Rakipler pas yollarını sert bir şekilde kapatıyordu. Oysa durmak yerine topsuz alanda sürekli hareket edip bir adım sonrasının boşluğunu arıyordu. Futbolun 90 dakikalık süresinde bir oyuncunun topla oynadığı süre toplasanız 3 veya 4 dakikadır. Geri kalan 86 dakika boyunca oyuncunun topsuz alanda ne yaptığı onun gerçek kalibresini belirler. O boşlukları bulmak, alan yaratmak, topla buluşmadan önceki hazırlık evresidir. Top ayağına geldiğinde sıkıştırıldığı dar alanlarda paslarla hücumu hızlandırıyordu. Fakat Frank Rijkaard'ı asıl etkileyen detay atılan bu akıl dolu paslar olmadı. Başka bir idman anında oyunun yönünü değiştiren o kritik olay yaşandı. Topu kaptıran Lionel Messi'ydi. Çoğu genç oyuncunun hata yaptığında verdiği tepki bellidir. Yaptığı hatanın ağırlığıyla bir anlığına durur, başını öne eğer, görünmez olmak ister. Zihinsel bir şok anı. Tam olarak bu. Bu durumu zihinsel bir elektrik kesintisi olarak tanımlıyorum. Oyuncu hata yaptığında şalter atar. O kesintiden sonra zihnin sistemini yeniden başlatması, oyuna geri dönmesi, saniyeler, bazen dakikalar sürer. Lionel Messi'nin zihninde ise sanki bir yedek jeneratör devreye girdi. Hata anında sistem hiç kapanmadı. Durup üzülmek yerine anında rakibinin üzerine koştu, baskı yaptı ve rakibi hataya zorlayarak az önce kaptırdığı topu geri kazandı. Frank Rijkaard o an antrenmanı durdurdu ve tüm oyunculara o meşhur uyarısını yaptı. Topu kaybetmek hata değildir. Asıl hata, topu kaybettikten sonra oyunun bittiğini düşünmektir. Zihinsel elektrik kesintisi ve yedek jeneratör analojisi, sahadaki psikolojik dayanıklılığı kusursuz açıklıyor bence. Sizi o sahneye çıkaran şey yeteneğinizdir. Binlerce çocuğun arasından sıyrılıp oraya gelmenizi ayaklarınız sağlar. Hata yaptıktan sonra saklanmak yerine o topu yeniden istemek, anın sorumluluğunu üstlenmeye devam etmek sizi o sahnede tutar. Hatanın ağırlığı altında ezilmeyen, geçmişe takılı kalmayan, yalnızca bir sonraki adım ne sorusuna programlanmış bir zihin. Şüphesiz. Gösterdiği bu psikolojik dayanıklılık, bekleme süresini hızla eritti. Hayatını kökünden değiştirecek o an, La Masia'nın soğuk koridorlarında karşısına çıktı. Büyük bir kutlama yapılmadı. Alkışlar, törenler yoktu. Antrenman bitiminde sıradan bir görevli ona yaklaşarak antrenörün odasına gitmesini söyledi. Odaya girdiğinde antrenör son derece sade bir ifadeyle şöyle dedi.
Önümüzdeki günlerde farklı bir grupla antrenman yapmanı istiyoruz. Bu cümle A takımın profesyonel temposuna atılan ilk resmi adımdı. Haberi aldı, odadan çıktı. Yüzünde hiçbir sevinç ifadesi, bir kutlama tebessümü yoktu. Aynı sakin adımlarla koridorda yürümeye devam etti. Hayatının en büyük haberi. Karşısındaki bu tepkisizlik, sıradan bir insanın anlamakta zorlanacağı bir durum. Burada size sormak istiyorum, o koridorda yürürken yılların emeğinin karşılığını almış 16 yaşında bir çocuğun en azından derin bir nefes alması, yumruğunu sıkıp bir rahatlama yaşamaması gerekmez mi? Bu donukluk, bu aşırı sakinlik hali aslında içsel bir korkunun, yaklaşan büyük sınavın getirdiği paniğin maskesi olabilir mi? Dışarıdan bakınca bu kadar tepkisiz kalmak, duyguları bastırmak veya korkuyu saklamak gibi yorumlanabilir. Daha derin bir psikolojik okuma yaptığımızda bu sakinliğin korkudan değil, bütünüyle şimdiki anı yaşamaktan geldiğini anlıyoruz. Anda kalmaktan, öyle mi? Haklısın, anda kalmaktan. İnsan zihni sürekli gelecekteki kaygılara veya geçmişteki başarılara savrulur. O an şöhreti, stadyumdaki alkışları veya atılacak manşetleri düşünmüyordu. Onun zihinsel yazılımı sadece tek bir koda sahipti. Bir sonraki antrenman. Bu kadar devasa bir baskının altında dünyaca ünlü yıldızların arasına çıkarken onu koruyacak olan tek zırh işte bu sessiz ve keskin odaklanmaydı. Odak alanını daraltarak yalnızca bir sonraki eyleme konsantre olup bütün dış baskıyı sıfırlıyordu. Çiğ düşmüş çimlerde yeni yüzler, çok daha kaslı bedenler ve akıl almaz derecede yüksek bir tempo onu bekliyordu. İlk dakikalarda pasların o şaşırtıcı hızına ayak uydurmaya çalıştı. Top ayağından birkaç kez sekti, dakikalar içinde zihni yine o ritmi buldu. Aldığı sert müdahalelere, yere sertçe düşürülmesine rağmen sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadı. Çünkü sistem, uyum sağlaması için onu zaten aylardır zihinsel olarak hazırlıyordu. Masya'nın koridorlarında dolaşan söylentiler, tutulan notlar gerçeğe dönüşmüştü artık. O sessiz ve çelimsiz çocuk, profesyonellerin dünyasına adımını attı. Altyapının korunaklığı, sınırları belirli dünyasında zekasıyla parlamak, kendisinden biraz daha büyük oyunculara karşı oyunu yönetmek bir şeydir. Orada kuralları bir şekilde kendi belirleyebiliyordu. Asıl mesele, hikayenin burada bir sonuca ulaşmaması. Aksine, çok daha acımasız bir başlangıcın eşiğinde durması. Hazırlık ve kuluçka evresi kapanıyor. Güvenli liman geride kalıyor ve fırtınalı açık denizlere çıkma vakti geliyor. Korunaklı sahalarda omuz omuza mücadelede bir savunmacıyı tek dokunuşla boşa çıkarmak büyüleyiciydi. On binlerce taraftarın uğultusu altında hata affetmeyen, kariyerlerini o sahada kan ve terle kurmuş deneyimli oyuncuların karşısına Camp Nou'nun acımasız zeminine çıktığında aynı zihinsel cesareti gösterebilecek mi? Teknik ekibin dosyalarındaki raporlar onun hazır olduğunu söylüyor olabilir. Binlerce gözün ve devasa beklentilerin olduğu o dev sahne, antrenman sahasında yere serdiği bir savunmacıdan çok daha vahşi bir rakiptir. Camp Nou bu sessiz çocuğu yutacak mı? Yoksa bu çocuk o devasa sahnenin bizzat kendisi mi olacak? Dünyanın en iyi futbolcuları, devasa egolar, fiziksel olarak zirvede olan adamlar, onların arasına atılmış 16 yaşında çelimsiz bir çocuk. Frank Rijkaard onu doğrudan ateşe atmıyor. Çok özel bir strateji izliyor. Atmaması da gerekiyor zaten. Genç bir yeteneği yıldızların arasına soktuğunuzda karşılaştığı en büyük risk fiziksel darbeler değildir. Nedir asıl risk? Psikolojik olarak ezilmektir. O dönemin Barcelona soyunma odası, rüştünü ispatlamış şampiyonlarla dolu kapalı bir kutu. O kutuya giren bir çocuğun ilk içgüdüsü görünmez olmaya çalışmak olmaz mı? Topu alır almaz en güvenli pası verir, sorumluluktan kaçar. Tabii ki hata yapıp o büyük egoların tepkisini çekmekten korkarsın. Frank Rijkaard bu psikolojik ezilmeyi önlemek için çok hassas bir strateji izliyor. Onu korunaklı bir fanusta tutuyor, kalıcı olarak A takımda bırakmıyor. Sürekli bir mekik dokuma durumu var ortada. Hafta sonları kendi yaşıtlarıyla oynayıp oyunun lideri olmayı sürdürüyor, özgüven tazeliyor. Hafta içi ise devlerin arenasına çıkıp tempoya ayak uydurmaya çalışıyor. Bedenen ve zihnen iki farklı dünyada yaşamak gibi bir şey bu. Tam bu noktada o dev egoların arasında çok beklenmedik bir gelişme oluyor.
oyunun kurallarını değiştiren bir müdahale. Ronaldinho devreye giriyor. O dönemin tartışmasız en büyük yıldızı, bu genç Arjantinliyi sadece izlemekle kalmıyor, doğrudan himayesine alıyor. Antrenmanlarda aynı takımda oynamayı talep ediyor, soyunma odasında yanına oturtuyor. Bu anlattığın o seviyedeki rekabetin doğasına tamamen aykırı aslında. Çoğu tecrübeli yıldız kendi tahtını sarsacak potansiyel bir tehdidi izole etmez mi? Onu boğmaya çalışmaz. O, geleceğin bir parçası olmak ister. Kendi mirasını ona devretmeye hazırlanıyor. Doğru. Ronaldinho'nun yaptığı hamle, soyunma odasındaki diğer oyunculara çok net bir mesaj. Bu çocuk benim korumam altında, ona sert girmeyeceksiniz mesajı. Brezilyalı'nın o rahat, neşeli yapısı, Arjantinli'nin içe dönük karakterini dengeliyor. Bu koruma kalkanı sayesinde beklenen gün geliyor. Takvimler 16 Ekim 2004'ü gösteriyor. Rakip Espanyol, ilk resmi maç. Görkemli bir Camp Nou açılışı beklerken deplasmandayız. Estadio Olímpic Luis Companys Stadyumunda. Maçın son 10 dakikası. Dördüncü hakemin tabelası ağır ağır havaya kalktı. Sağdan çıkan isim orta sahanın yıldızı Deco'ydu. Tribünlerin gözü ondan çok sağ kenarında bekleyen, forması omuzlarına bir beden büyük gelen o 17 yaşındaki çocuğun Lionel Messi'nin üzerindeydi. İnsan ister istemez şunu soruyor. Koca bir ömrün gidişatını yalnızca birkaç dakikalık bir zaman dilimi gerçekten belirleyebilir mi? 2004 sonbaharının o serin akşamında Camp Nou bu sessiz çocuğu yutacak mı yoksa çocuk o devasa sahnenin bizzat kendisi mi olacak henüz kimse bilmiyordu. Tabii o ilk adımlar hep en belirsiz olanlardır. Normalde genç bir oyuncu A takıma çıktığında ne yapar? Köşesine çekilir, göze batmamaya çalışır. Topu ayağından olabildiğince çabuk çıkarır. Hata yapma korkusu omuzlarında devasa bir yüktür çünkü. Görünmez olmaya çalışır. Ama burada durum farklı sanırım. Çok farklı. O sahadaki hiyerarşi adeta ters yüz oluyor. Ronaldinho bu sessiz genci uzaktan izlemekle yetinmiyor. Ne yapıyor mesela? Antrenman maçlarında onu sürekli kendi takımına alıyor. Topu ayağında tutması, risk alması, o dar alanda kendisini özgürce ifade etmesi için ona korunaklı bir alan açıyor. Vay canına, dünyanın en iyi oyuncusundan bahsediyoruz. Evet, formasyonun merkezini henüz 17 yaşındaki bir çocuğa doğru kasıtlı olarak kaydırıyor. Kendi tahtında oturan bir kralın tahtını devralacak kişiye bu kadar erken bir cömertçe alan açması, spor tarihinde pek sık rastlanan bir durum değil açıkçası. Değil, kesinlikle değil. Peki neden kendi krallığını tehlikeye atacak bir adım atsın ki? Şöyle düşün, aslında bunu kendi oyununu daha da özgürleştirmek için yapıyor. Nasıl yani? Yükü hafifletmek mi istiyor? Biraz öyle. Sahada bütün savunmaların dikkati Ronaldinho üzerindeyken topla en az onun kadar sıra dışı şeyler yapabilen ikinci bir odak noktasının varlığı savunmaların dengesini temelden sarsar. Yani bu sadece bir ağabeylik veya korumacılık içgüdüsü değil. Aynı zamanda rakip savunmanın dikkatini bölecek taktiksel bir zekanın ürünü. Oyunun temposu, top o çocuğun ayağına her değdiğinde değişiyor demek ki. Deneyimli savunmacılar bile o dar alandaki top kontrolüne, ivmelenme hızına hazırlıksız yakalanıyor. Fakat etrafta böylesine bir fırtına koparken teknik direktör Frank Rijkaard'ın tavrı, nasıl desem, çok daha farklı bir strateji izliyor. Evet, orası çok kritik. Elinde patlamaya hazır bir volkan var ama o bu gücü bir anda serbest bırakmıyor. Oyuncuyu doğrudan Avrupa futbolunun merkezine fırlatmak yerine onu Barcelona B takımı ile A takımı arasında sürekli mekik dokutuyor. Bir ileri bir geri. Teknik direktör onu neden vitrinden bu kadar uzun süre uzak tutar sence? Ben bu tutumu ustaca bir demircilik zanaatına benzetiyorum. Şöyle anlatayım. Ateşin içinden yeni çıkmış, kor halindeki sıcak bir çeliği aniden buz gibi bir suyun içine sokarsanız ne olur? Çatlar herhalde. Anında çatlar ve parçalanır. Ne kadar kaliteli bir materyal olursa olsun o ani ısı değişimi onu paramparça eder. Teknik direktörün yaptığı şey o çeliği yavaş yavaş kendi ritminde oda sıcaklığında soğumaya bırakmak. Yani zihinsel bir altyapı hazırlıyor. Bir dayanıklılık inşa ediyor. Yeteneğin, şöhretin ve o devasa beklentilerin altında ezilmesi için ona zaman hediye ediyor aslında. Ama yönetim maç kazanmak zorunda. Taraftar göze hoş gelen o yeni hikayeyi istiyor. Üstelik soğuk suya sokulan her çelik kırılmaz. Bazıları daha da sertleşir derler.
Acaba bu koruma kalkanı aslında oyuncunun fiziksel gelişiminin henüz tamamlanmamasından kaynaklanan mecburi bir önlem olamaz mı? İşin fiziksel boyutu elbette denklemin çok büyük bir parçası. Yani 17 yaşındaki bir bedenin kemik ve kas yapısı profesyonel bir La Liga savunmacısının acımasız müdahalelerine dayanacak olgunlukta değildir. Çok riskli olurdu. Fakat Frank Rijkaard'ın asıl korumaya çalıştığı şey bedeninden ziyade oyuncunun oyun neşesi bence. Oyun neşesi derken sokakta oynadığı dönemi mi kastediyorsun? Çocukluğunda o Rosario'nun arka sokaklarında oynadığı kaygısız oyunu devasa stadyumlara taşırken o saflığı kaybetmesini istemiyor. Baskı ancak ona anlam yükleyen insanları ezer. Zihnini sadece top ve kale arasındaki o basit geometriye odaklaması için etrafındaki sesi kısıyor. Ve o koruma süresinin dolduğu tarih 16 Ekim 2004. Espanyol derbisi. Çok sert bir maç. Üstelik alıştığı Camp Nou çimlerinde bile değil. Deplasmanda Estadio Olímpic Luis Companys tesatiye çıkıyor. Tribünler için kenarda ısınan o çocuk, hani sadece sıradan bir altyapı oyuncusuydu o an. Sahaya adım attığında maçın bitmesine sadece birkaç dakika kalmıştı. Futbol tarihinde bir oyuncunun kaderini değiştirmek için birkaç dakika nadiren yeterli olur. Ama karşısında son derece sert, fiziksel temastan kaçınmayan bir derbi rakibi var. Etrafında on binlerce rakip taraftarın sağır edici uğultusu yankılanıyor. İnanılmaz bir atmosfer. Düşünsene, üzerinde ilk resmi maça çıkmanın getirdiği o devasa ağırlık bulunuyor. Fakat topla buluştuğu ilk anda sahadaki duruşunda olağanüstü bir sadelik var. Hiç etkilenmemiş gibi. Tribünlerin büyüklüğüne veya rakibin kimliğine tamamen kör ve sağır adeta. Topu alıyor, rakibinin üzerine gidiyor ve oyunu doğrudan ileri taşıyor. Omuzlarındaki beklentiyi tamamen silmiş durumda. Bu maçın ardından tekrar B takımına gönderiliyor yalnız. Ritim bozulmuyor, süreç devam ediyor. O sabır sınavı sürüyor. A takımda kalıcı olmak için önünde aşması gereken çok daha büyük psikolojik bir eşik var. İlk resmi gol. O golün hikayesi yetenekten çok bir inadın belgesi olarak tarihe geçiyor açıkçası. O gün gerçekten unutulmazdır. 1 Mayıs 2005. Camp Nou, rakip Albacete, karşılaşmanın son anlarında Samuel Eto'o kenara geliyor. Ve oyuna girer girmez topu talep eden, saklanmayan bir beden dili görüyoruz. Savunmanın arkasına keskin koşular yapıyor, boşlukları sürekli zorluyor. Orta sahada top Ronaldinho'nun ayağına geldiğinde aralarındaki o sessiz iletişim, o taktiksel frekans anında devreye giriyor. Savunmanın arkasına atılan son derece yumuşak bir pas, genç oyuncu gelen topun hızını hiç bozmadan kalecinin üzerinden ağlara gönderen kusursuz bir aşırtma vuruşu yapıyor. Stadyum anında ayağa kalkıyor ancak sevinç çok ama çok kısa sürüyor. Maalesef. Yan hakemin havaya kalkan bayrağı, offside gerekçesiyle o büyülü anı tamamen iptal ediyor. Siz olsanız on binlerce kişinin önünde hayalini kurduğunuz o ilk golü attığınızda ve saniyeler sonra bunun geçersiz olduğu söylendiğinde ne hissedersiniz? Muazzam bir yıkım olur herhalde. Çoğu genç oyuncu o anın hayal kırıklığıyla oyundan düşer, hani içine kapanır, bir sonraki topta en risksiz pası tercih eder. Çok doğal bir tepki olurdu bu. Fakat sadece birkaç dakika sonra sanki zamanı geriye sarmışlar gibi aynı sahne milimetresi milimetresine tekrar kuruluyor. İnanılmaz bir ano. Aynı bölge, Ronaldinho'nun ayağında aynı top, savunmanın arkasına atılan aynı pas. Topu göğsüyle yumuşatıyor, kalecinin üzerinden yine tek dokunuşla aşırtıyor. Aynı cüret, aynı vuruş. Kaleci bu kez o vuruşu bekliyor olamaz mıydı sence? Aynı hareketi denemek devasa bir taktiksel hata barındırmıyor mu? Normalde evet barındırır ama burada başarısızlığın sadece bir prova olduğuna dair kusursuz bir okuma var. Nasıl bir okuma bu? Mantıken kalecinin aynı aşırtma vuruşa hazırlıklı olması gerekir. Fakat hareketin icra ediliş hızı ve topun bırakıldığı noktanın kusursuzluğu kalecinin pozisyon almasına izin vermiyor. Yani savunmanın çaresizliği diyebiliriz. Aynen. İlk kalkan offside bayrağı onu durdurmuyor. Aksine hareketin doğru olduğunu, taktiksel fikrin işlediğini kanıtlıyor. Sadece zamanlamanın saliseler düzeyinde ayarlanması gerektiğini öğretiyor ona. Çok büyük bir ders. Aynı hareketi, golü henüz iptal edilmişken binlerce kişinin önünde tekrar denemek, korkunç bir özgüven gerektirir. Sahneden kovulduğun bir oyunu inatla aynı replikle tekrar oynamak gibi.
İkinci vuruş yeteneğin olduğu kadar vazgeçmeme iradesinin de kesin bir kanıtı zaten. Doğru zamanlama ve sarsılmaz bir irade birleştiğinde o yan hakemin bayrağı bu kez kalkmıyor. Ve Ronaldinho'nun ona doğru koşup onu omuzlarına aldığı o sembolik an yaşanıyor. Kulüp tarihinin en genç golcüsü unvanını alıyor, sezon şampiyonlukla tamamlanıyor. Yaz tatili geldiğinde takım arkadaşları dinlenmeye çekilirken o farklı bir gerçeğin farkına varıyor. O yaz dönemi çok kritik bir dönemeçtir. Bu, çocukluktan profesyonelliğe atılan en keskin adımdır zaten. Kuvvet çalışmalarına ağırlık vermesi, dayanıklılığını arttırması, kendi fiziksel sınırlarını ne kadar iyi anladığını gösteriyor. Kas kütlesini mi arttırıyor sadece? İhtiyacı olan şey kaba kuvvet veya devasa kas kütleleri değil aslında. İhtiyacı olan şey vücut kütle merkezini yere yaklaştırmak, dengesini kusursuzlaştırmak ve rakiplerin omuz darbeleri karşısında ayakta kalabilmek. Sadece ağırlık kaldırarak La Liga savunmacılarına direnemezsiniz tabii. Peki oyun zekası burada nerede devreye giriyor? 2005-2006 sezonu başladığında artık rotasyonun derinliklerinde bekleyen bir genç değil o. Sağ kanatta Ludovic Juli ile formayı paylaşıyor. Ciddi bir süre alıyor. Sadece çalım atmayı, adam eksiltmeyi değil, Xavi ve Deco'nun yönettiği o son derece karmaşık, metronom gibi işleyen pas trafiğinin dilini çözmeyi başarıyor. O trafiğe ayak uydurmak kolay değil. Topsuz alanda nasıl hareket etmesi gerektiğini, ne zaman çizgiye basıp ne zaman merkeze kat etmesi gerektiğini öğreniyor. Taktiksel zekası o doğal yeteneğiyle senkronize olmaya başlıyor. Fakat yükselişin en dik olduğu o noktada fiziksel sınırların acı gerçeğiyle yüzleşiyor maalesef. Kasım ayındaki bir lig maçında rakibiyle girdiği mücadele sonrası sol bacağında şiddetli bir ağrı hissediyor. Kas yırtığı. Kariyerinin ilk büyük duraklaması bu. Haftalarca sahadan uzak kalıyor. Sabrın yetenek kadar zor bir sınav olduğunu öğreniyor aslında. 2 ay sonra sahalara döndüğünde takımı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmış durumda. Rakip ise Avrupa'nın o dönemki en sert, en acımasız, en iyi savunma yapan takımlarından biri. Chelsea, Ta kendisi. İlk maç Stamford Bridge'de. O stadyumun ağır zemini ve rakip takımın yıldırıcı taktikleri genç bir oyuncu için adeta bir cehennem tasviri. ilk ciddi sakatlığın getirdiği o içsel hesaplaşma her sporcu için çok derindir. Güven sarsıcı bir durum. Vücudun sonsuz enerji üreten kusursuz bir makine olmadığını, kırılabildiğini, yıpranabildiğini öğrenmek oyuncuyu acı bir şekilde olgunlaştırır. Acıyla barışmayı, kaslarına ona verdiği sinyalleri dinlemeyi öğrenir. Chelsea maçı da bu sabrın en büyük testi oluyor o zaman. Chelsea maçı bu zihinsel olgunlaşmanın en büyük testidir. İngiliz savunmacılar bu genç yeteneği fiziksel bir şiddetle durdurmaya, onu daha ilk dakikalarda sindirmeye çalışıyorlar. Peş peşe gelen sert müdahaleler, krampon darbeleri, kasıtlı omuz şarjları. Gencecik bir oyuncuya karşı maçın başından itibaren bu kadar organize ve sert bir tavır almaları aslında onun çoktan en büyük tehdit olarak algılandığını göstermiyor mu sence? Kesin bir takdir göstergesi bu. Futbolun en karanlık ama en gerçek iltifatıdır bence. Hedef alınan, durdurulması için özel planlar yapılan kişi olmak artık zirveye kabul edildiğinizin en net kanıtıdır. O İngiliz savunmacıların yarattığı fırtınanın içinden süzülen bir rüzgar gülü gibi hareket ediyor o maçta. Fırtınayla doğrudan kavga etmiyor. Karşılık verip oyundan düşmüyor, hakeme itiraz edip konsantrasyonunu kaybetmiyor. Onun gücünü, o sertliği kendi ivmesine, kendi hızına çeviriyor adeta. Ve bunun bedelini rakip ödüyor. Kesinlikle. Asier Del Horno'nun o kontrolsüz faulü, kırmızı kart görmesi ve takımının eksik kalması, hani bu yenilmezlik hissinin yarattığı çaresizliğin bir sonucuydu. 2-1'lik o zafer sadece bir tur atlama mücadelesi değil, Avrupa'nın geri kalanına verilen açık bir mesajdı. Rövanş maçında Camp Nou'da sergilediği performans ise artık en üst seviyenin doğal bir parçası olduğunun kesin ilanıydı bence. Sahayı tamamen domine etmişti. Savunma arkası koşuları, topu saklaması, sürekli hareket halinde olmasıyla sahanın mutlak hakimiydi. Çeyrek finalde Benfica geçiliyor ve yarı finalde efsanevi bir eşleşme ortaya çıkıyor. İtalya'nın ve Avrupa'nın tartışmasız devi AC Milan. Muazzam bir eşleşme. San Siro'nun o boğucu atmosferine, çıkacak dünyanın en tecrübeli savunmacılarına karşı kendi rüştünü ispatlayacak, her şey bu devler sahnesi için kusursuz bir şekilde hazırlanmışken o eşik anında vücudu bir kez daha ihanet ediyor. Bu kez çok daha ağır bir şekilde.
Antrenmanda sağ arka adalesinden yaşadığı sakatlık, hani yükselişin tam zirvesinde meydana geliyor. Çok çok trajik bir zamanlama. Hayalini kurduğu o büyük sahnelerin kapısında, doktorların ağzından dökülen o soğuk karar, Şampiyonlar Ligi'nin geri kalanında oynaması fiziksel olarak imkansız. Yıkıcı bir haber. AC Milan eşleşmesini, takım arkadaşlarının mücadelesini kenardan tamamen çaresiz bir şekilde izlemek zorunda kalıyor. Orta sahada Andres Iniesta'nın Deco'nun oyunu yönlendirişine uzaktan bakıyor. Ve takım bensiz de kazanabiliyor hissi devreye giriyor herhalde. Evet, Barcelona finale yükseliyor. 17 Mayıs 2006, Paris'te Stade de France'dayız. Karşıda Arsenal var. O gece stadyumda ama üzerinde forması değil, sivil kıyafetleri var. Takımının geriye düşmesini Sol Campbell'ın kafa golünü tribünden çaresizce izliyor, ikinci yarıda Henrik Larsson'ın oyuna girmesiyle değişen ritmi dışarıdan takip ediyor. Ardından gelen o goller, Samuel Eto'o ve Giuliano Belletti'nin kupayı getiren gollerini bir izleyici gibi izliyor. Son düdük çaldığında Barcelona 14 yıl sonra Avrupa'nın en büyüğü. takım arkadaşlarıyla madalyasını alıyor, kupayı kaldırıyor sonuçta. Ancak sivil kıyafetler içinde hissettiği o devasa boşluk, dışarıdan patlayan o coşkuyla tamamen zıt bir ruh haline barındırıyor içinde. Dağın zirvesine ekibinizle tırmanıyorsunuz. Aylarca o soğuğu, o zorluğu birlikte çekiyorsunuz. Ancak zirveye sadece birkaç metre kala, ayaklarınız sizi taşımadığı için son adımı sizin yerinize başkası atıyor. Çok ağır bir psikoloji bu. Bayrağı onlar dikiyor. Zirvedesiniz ama o son metrenin terini akıtamamışsınız. Takım kazanmış, madalyasını boynuna takmış, 18 yaşında Avrupa şampiyonu unvanını almış. Neden bu kadar büyük bir boşluk hissetsin? Bütün takım kutlama yaparken onun köşede sessizce oturması biraz bencillik, biraz şımarıklık değil mi sence? Dışarıdan bakıldığında öyle görünebilir, haklısın. Fakat elit bir sporcunun psikolojisi madalyalarla değil, eylemlilik haliyle çalışır. İnsan psikolojisi parçası olmadığı, içine terini, kanını, fiziksel acısını akıtmadığı bir zaferi ruhen tam anlamıyla sahiplenemez. Aidiyet eksikliği çekiyor yani. Zihni o başarıya aittir ama bedeni o savaşın en kritik anında dışarıda kalmıştır. Sivil kıyafetlerle alınan o altın madalya bir başarı hikayesinin mutlu sonu değil, tam aksine o finali kendi ayaklarıyla kazanmak akıntısının tohumunu zihnine eken en büyük travmadır. Çok çarpıcı bir nokta. Dışlanmışlık hissi o kazanma duygusunu tamamen gölgede bırakır. Yetenekli, utangaç bir altyapı oyuncusu olarak girdiği La Masia kapılarından 18 yaşında Avrupa şampiyonu apoletini takmış bir genç olarak çıkıyor. Büyük bir değişim. Ancak o kısacık zaman dilimi, 2004'ten 2006'nın sonuna kadar geçen o 2 yıl, ona kupalardan, atılan gollerden veya o muazzam çalımlardan çok daha derin bir şey öğretiyor. Hayat boyu taşıyacağı dersler. İngiliz savunmacıların acımasız tekmelerine karşı ayakta kalmayı öğreniyor. Ve en acısı, en büyük zafer anında o sahanın dışında kalmanın getirdiği o tarifsiz boşluğu tadıyor. Ki bu çok değerli bir tat aslında. O gece Paris'te sadece bir kupa kazanılmadı, belki de spor tarihinin en büyük takıntısı doğdu. Eğer o finalde sahada olsaydı, o kupayı kendi ayaklarıyla kolayca kazansaydı, belki de sonraki 15 yıl boyunca sahaları domine edecek o doymak bilmez açlık asla oluşmayacaktı. Her şeye ulaştığını düşünüp rehavete kapılabilirdi. Travmalar doğru yönlendirildiğinde en büyük yakıca dönüşür. Belki de tarih sadece kazandığımız kupalarla değil, o kupaları kaldırırken hissettiğimiz o derin eksikliklerle, kazanırken ne kadar ter döktüğümüzü hissetme ihtiyacımızla yazılıyordur. Kutlamaların yapıldığı o Paris gecesinde, stadyumun her köşesinde, sokaklarda herkes Barcelona'nın o efsanevi dönüşünü konuşuyordu. Fakat kimse, kenarda sivil kıyafetleriyle sessizce duran o çocuğun, sırf bu geceyi sahanın içinde tekrar yaşayabilmek için önündeki 15 yılı nasıl baştan yaratacağını henüz bilmiyordu. 2006 yazındayız, Arjantin milli takımı kampındasın. Pekerman henüz 18 yaşındaki bu genci kadroya çağırıyor. Kadronun ağırlığı gerçekten nefes kesici. Kimler var kimler? Riquelme, Hernan Crespo, Mascherano, Tevez, Saviola. Dünyanın en büyük oyuncularından kurulu bir yapı. Bu devlerin arasında o sadece ince yapılı, içine kapanık bir genç.
Fil dişi sahili maçında süre alamıyor, o soğuk kulübede beklemeye devam ediyor. O dev isimlerin gölgesinde kalmak çoğu genç oyuncu için ezici bir ağırlıktır. Sahaya çıkma sırasını beklemek, kenarda yavaş yavaş sıradanlaşmak kolaydır. Çoğu yetenek o gölgede kaybolup gider. Pekerman'ın ikinci yarıda kenara dönüp ona hazırlanmasını söylediği o anı düşün. Oyuna girişinden sadece dakikalar sonrasında Teves'in o pası gelir. O ilk temas anı, Topu ceza sahasında tek dokunuşla kontrol edişi, kalecinin yanından ağlara gidişi sıradan bir vuruş barındırmaz. Büyük bir soğukkanlılık gösterisidir. İlk Dünya Kupası, ilk gol. Hemen öncesinde gelen o asist, stadyumdaki devasa uğultu. tribünler ayakta, coşku çok yüksek. Ama bu gol, bu asist bana nedense bir zafer yürüyüşü gibi hissettirmiyor. Neden böyle hissediyorsun? Yaklaşan çok daha ağır bir yıkımın trajik bir öncülü gibi duruyor. Beklentiler o kadar şiddetli bir şekilde yükseliyor ki herkes ondan her maç aynı etkiyi yaratmasını istiyor. Bu beklenti sarmalı oyuncuyu adeta yutmaya başlıyor. Son 16 turundaki Meksika maçı, uzatmaları bu sarmalın en can yakıcı yeri. Maxi Rodriguez o golü atıp takımı çeyrek finale taşırken 18 yaşındaki bir çocuğun 90 dakika boyunca sahaya adım atamaması sence de içsel bir yaraya dönüşmüyor mu? Çıkan her fırtına önce beklentilerin o dayanılmaz ağırlığıyla başlar. Gözler onun üzerindeydi, yeteneği, yapabilecekleri biliniyordu. Fakat çeyrek finaldeki Almanya maçı bu beklentinin en acımasız şekilde kırıldığı an oldu. Berlin Stadyumu, ev sahibi Almanya, nefes almanın bile zor olduğu o mahşer yeri atmosferini hatırlayalım. İki futbol devi yarı final bileti için çarpışıyor. Oyuna müdahale edilmesi gereken her an bütün stadyumun ve ekran başındaki milyonların gözleri o yedek kulübesine dönüyor. Pekerman'ın o kararı sadece bir maçın değil, turnuvanın da kaderini çiziyor. Maç penaltılara gidiyor, Almanya turu geçiyor. O gencin içinde kopan fırtınalara rağmen tek bir dakika bile süre almadan turnuvaya vedası. Basına çıkıp kimseyi suçlamıyor, biliyor musun? Ne teknik direktörünü eleştiriyor ne de hayal kırıklığını dile getiriyor. Sadece susuyor. Almanya'dan ayrılırken omuzlarında bir madalya yok. Ama o gün Berlin'deki o sağır edici sessizlik İspanya'da yeri göğü inletecek bir cevaba dönüşmek zorundaydı. O sessizliğin içinde büyüyen şey bir gün o kupayı kaldırma arzusu değildi yalnızca. Kendini kanıtlama, o yedek kulübesinin soğukluğunu bir daha asla hissetmeme yeminine dönüşen derin bir meydan okumaydı. Barcelona'ya döndüğünde kimse ondan dünün umut vadeden genç yeteneği olmasını beklemiyordu. Herkes ondan bugünün lideri olmasını bekliyordu. Rijkaard ona takımda giderek daha büyük bir sorumluluk veriyor. Düşünsene, takımda Ronaldinho hala en büyük isim. Eto'o, Xavi, Deco, Puyol, Iniesta var. Bu yıldızlar topluluğu arasında o kendine kalıcı, sarsılmaz bir yer ediniyor. Topu her ayağına aldığında 2, bazen 3 oyuncu aynı anda üzerine koşuyor. Dar alanlarda kayboluyor, aniden rakibin arkasında beliriyor. Ama burada sadece ayaklarının hızından bahsetmiyoruz. Karar verme hızı, ayaklarından çok daha ölümcül bir silah gibi çalışıyor. Şüphesiz. Sahadaki o berrak zihin aslında bakarsan Almanya'daki o karanlık bekleyişin sonucuydu. Acı, oyuncunun oyun görüşünü olgunlaştırır. 10 Mart 2007 Camp Nou'daki o geceyi ele alalım. Rakip, ebedi düşman Real Madrid. Fabio Capello'nun Madrid'i karşısında Barcelona henüz ilk yarıda 10 kişi kalmış. Maç başlıyor, Madrid öne geçiyor. O 19 yaşındaki çocuk cevap veriyor. Madrid bir daha atıyor, o bir daha eşikliği sağlıyor. Takım her düştüğünde o ağır yükü tek başına omuzluyor ve onları ayağa kaldırıyor. Capello'nun katı savunma disiplinine karşı henüz 19 yaşındaki bir zihin, boşlukları savunmacılardan saniyeler önce hesaplıyor. Dakikalar tükeniyor, takım geride, uzatma dakikaları oynanıyor, bir kez daha o ceza sahasına dalıyor, savunmanın arasından bir hayalet gibi sıyrılışı, kaleciyi geçişi, topun ağlarla buluşması. Hat-trick. Real Madrid'e karşı. 10 kişiyle geriden gelerek o koca takımı tek başına sırtlıyor, maç 3-3 bitiyor ama skorun hiçbir önemi yok. Sen orada sahada sadece bir yetenek gösterisi görmüyorsun, büyük bir başkaldırı izliyorsun.
O gece Camp Nou'da atılan 3 gol sadece bir skorboard değişimi değildi. Eski düzenin çözülüp yeni bir mimarinin doğuşuydu. Milyonlarca insan stadyuma Ronaldinho'yu izlemeye gelmişti. Ancak o gece stadyumdan ayrılırken zihinlerde sadece o 19 yaşındaki çocuğun sergilediği başkaldırı yankılanıyordu. Artık gölgede beklemiyordu, ışığın merkezi olmuştu. Sadece birkaç hafta sonrasına gidelim. 18 Nisan 2007. İspanya Kral Kupası yarı finali, Getafe maçı. Şimdi sen de muhtemelen herkes gibi o Getafe golünü defalarca izlemişsindir. Ama o anın psikolojik ve biyomekanik boyutunu hiç düşündün mü? Topu orta sahaya yakın bir bölgede alıyor, önünde geniş bir alan var. İlk rakibini tek bir dokunuşla geçiyor. İkinci savunmacı dengesini kaybedip yere düşüyor. Üçüncü oyuncu yetişmeye çalışıyor, o yön değiştiriyor, top adeta ayağına dikilmiş gibi. Tribünler yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Kalecinin üstüne gidiyor, onu da çalımlıyor, o dar açıdan vuruşunu yapıyor, top ağlara gidiyor. Camp Nou birkaç saniyeliğine derin bir sessizliğe bürünüyor, ardından o devasa gürültü patlıyor. 21 yıl önce Meksika'da Diego Armando Maradona'nın İngiltere'ye attığı o ikonik golün adeta bir yansıması. Neredeyse aynı güzergah, aynı cesaret, aynı kararlılık. Arjantin basını ertesi gün o kaçınılmaz soruyu manşetlere taşıdı. Yeni Maradona bulundu mu? Bak, ben burada araya girmek ve durmak istiyorum. O yeni Maradona yakıştırmasını tamamen reddediyorum. Düşünsene, geçmişin bir hayaleti olmak istemez misin? O kendi orijinal hikayesini yazmak için bu karşılaştırmaların yarattığı o ağır baskıyı topu her ayağına aldığında nasıl parçaladığını göstermiyor mu? Geçmişin yankısı olmak yerine kendi adını geleceğe kazımak istiyor. Üstelik Maradona'nın dışa dönük, asi liderliğiyle onun içe dönük, sessiz ve klinik yapısı birbirine taban tabana zıt. Bu çok haklı bir isyan. Sen kendi adını haykırmak istersin, dünya sana inatla bir başkasının adıyla seslenir. Kendi kaderini çizebilmek için o beklenti dağını reddetmesi gerekiyordu. Kıyaslamalardan kaçmadı, sadece o kıyaslamaları geçersiz kılacak bambaşka bir seviyeye çıkmayı seçti. Zihinsel işlem hızının top kontrolüyle birleştiği o biyomekanik kusursuzluğu onu seleflerinden ayırıyordu. Adımları kısaydı, bu sayede savunmacılardan çok daha hızlı tepki verip yön değiştirebiliyordu. Bu yüzden saha içindeki bu bireysel isyanın kalıcı bir imparatorluğa dönüşmesi için bütün sistemin temelden yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. 2008 yazındayız. Soyunma odasında derin bir huzursuzluk var. Barcelona eski enerjisini, o ruhunu kaybetmiş, kulüp büyük bir risk alıyor, 37 yaşındaki Pep Guardiola takımın başına geçiyor. A takım tecrübesi yok, Devraldığı kadro sancılı, cesur kararlar peş peşe geliyor. Ronaldinho takımdan ayrılıyor, Deco gönderiliyor. Yeni Barcelona'nın merkezindeki tek isim artık Lionel. bir sistemi yeniden kurmak için bazen en değerli sandığınız parçalardan vazgeçmeniz gerekir. Guardiola, oyuncularına sadece topla nasıl oynanacağını değil, topu kaybettikleri anda nasıl geri kazanacaklarını öğretiyordu. Her oyuncunun sahadaki görevi milim milim hesaplanıyordu. Sağ kanatta başlayan o genç oyuncuyu zamanla forvetin merkezine çekmeye başladı. Bekle, takımın en iyi kanat oyuncusunu alıp ortada kalabalığın içine mi atıyor? Sağ kanattan merkeze, rakip stoperlerin tam önüne. Öne çıksalar arkalarında uçsuz bucaksız bir boşluk kalıyor, geride bekleseler o rahatça oyunu kuruyor. Sahte 9 diyorlar buna. Savunmaların dengesi bozuluyor. Stoperler çaresiz kalıyor. Ama ben Guardiola'nın bu kararını hep sorgularım. Bu kağıt üzerinde tam bir intihar gibi durmuyor mu? 21 yaşında bir gencin omuzlarına tarihin en büyük kulüplerinden birinin kaderini ve yepyeni bir futbol felsefesini yüklüyorsun. O omuzlar pekala çökebilirdi. Delilikle deha arasındaki çizgi daima sistemin nasıl işlediğinde saklıdır. Bu hamleyi bir kumar olarak değil, sahanın geometrisini yeniden çizen bir hidrolik pres gibi düşün. Sürekli ve yavaşça artan, kaçınılmaz bir basınç. Sahte 9 sadece teknik bir diziliş terimi olmaktan çıktı, futbolu yeniden tanımlayan bir liderlik rolüne dönüştü. Neden stoperler çaresiz kalıyor sence? Çünkü ortada çözülemez bir mekansal ikilem var. Eğer merkez savunmacı onu takip edip orta sahaya kadar çıkarsa, savunma hattında devasa bir boşluk oluşuyor.
Eto'o ya da Thierry Henry gibi kanat oyuncuları o boşluğa anında sızıyor. Eğer stoperler geride kalmayı seçip pozisyonlarını korurlarsa, bu kez orta sahada Xavi ve Iniesta ile birlikte sayısal üstünlük kuruyorlar. 3'e 2 kalıyorlar. Rakibin zihni felç oluyor. Barcelona sadece maç kazanmıyordu, rakiplerini taktiksel olarak nefessiz bırakıyordu. Ama kurulan hiçbir kusursuz sistem, en acımasız sınavı geçmeden tarih sahnesinde meşruiyet kazanamazdı. O büyük sınav, Roma semalarında onları bekliyordu. 2009 sezonunun sonu. La Liga şampiyonluğu kazanılmış, Kral Kupası alınmış, geriye Avrupa'nın en büyük kupası kalmış. 27 Mayıs 2009, Roma, Şampiyonlar Ligi finali. Karşıda favori gösterilen son şampiyon Manchester United var. Sir Alex Ferguson'ın savunması sadece fiziksel bir duvar değil, taktiksel bir tuzak üzerine kurulu. Nemanja Vidic ve Rio Ferdinand gibi devler karşılarında geleneksel bir santrfor bekliyor. Ama merkezde kimse yok. Tam da bu yüzden Ferguson'ın bütün oyun planı sarsıntıya uğradı. Merkezde tutacakları, fiziksel mücadeleye girecekleri bir hedef bulamadılar. Maç başlıyor, Eto'o'nun golüyle açılış yapılıyor. Takım sabırla o dokunulmaz pas oyunuyla topu kontrol ediyor ve dakika 70'i gösteriyor. Xavi sağ kanattan ortasını yapıyor, top havada süzülürken zaman adeta durur. Ceza sahasına doğru yükselen o isme odaklan, o devasa uzun boylu İngiliz savunmacıların arasından yükselen tek bir adam var. 1 metre 70 santimetrelik boyuyla devlerin arasında havada asılı kalıyor. Kafasını uzatıyor, topa vuruyor. Kaleci Edwin van der Sar'ın asla uzanamayacağı o köşeye giden top, o anı saniyelere böldüğünde sadece sıradan bir kafa vuruşu görmezsin. O yükseliş, bütün şüphelerin üzerine çıkmaktır. 6 kupayla taçlanan, eşi benzeri görülmemiş o sezonun imzasıdır bu gol. 22 yaşında yılın en iyi futbolcusu seçiliyor. Ballon d'Or, ardından FIFA yılın oyuncusu ödülü geliyor. O ödüller, vitrine konulan parlak birer metal parçasından ibaret değildir. Yıllar önce büyüme hormonu tedavisi için Barcelona'nın kapısını çalan o sessiz çocuğun, bitmek bilmeyen o acı dolu disiplinin ve fedakarlığının nihai karşılığıdır. Her gece bacağına o iğneleri batıran, acı çeken ama şikayet etmeyen bir çocuğun, yıllar sonra dünyanın en saygın kürsüsüne çıkışıdır. Berlin'deki o soğuk, sessiz yedek kulübesinden dünyanın en büyük ödül kürsüsüne uzanan o köprü tamamen bu sessiz inatla inşa edildi. O artık gezegenin en iyisiydi. Bu şüphe götürmez bir gerçekti. Zirveye ulaşmak, oraya bayrağı dikmek bu hikayenin sonu değil, sadece asıl savaşın başlangıcı. Dağın zirvesine tırmanırken hedefin bellidir. Yukarı bakarsın. Ancak zirveye ulaştığında rüzgar çok daha sert eser. Aşağıda seni o tahttan etmek için bekleyenlerin nefesini ensende hissedersin. Artık avcı o değil, avlanan o olacaktı. Kurulan her yeni sistem, yapılan her savunma taktiği sadece onu durdurmak üzerine inşa edilecekti. Karşısında sınırları zorlayan, futbol tarihinin en büyük mücadelelerinden biri olacak, Cristiano Ronaldo rekabetinin o ağır ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. Ve omuzlarındaki en ağır yük, her gece rüyalarına giren o zorlu görev, Arjantin formasıyla Dünya Kupası sınavı onu bekliyordu. Dünyanın en büyük oyuncusu olmak, hikayenin bittiği yer değil, sadece yepyeni ve çok daha acımasız bir savaşın ilk cephesiydi. Zirveye çıkmak mı daha zordur, yoksa orada bütün dünya düşüşünü izlemek için beklerken hayatta kalmak mı? Düşün ki yıl 2007. 20 yaşında böyle utangaç bir futbolcu var. Bir UNICEF takvim çekimi için plastik bir küvette 6 aylık rastgele bir bebeği yıkıyor. İşte sana o bebeğin tam 19 yıl sonra dünyanın en büyük sahnesinde bir Dünya Kupası finalinde onun karşısına en büyük rakibi olarak çıkacağını söylesem ne derdin? Ya muhtemelen bunun çok ucuz bir Hollywood senaryosu falan olduğunu söylerdim. Hani gerçek hayatta böyle tesadüflere pek yer yok derdim açıkçası. Kesinlikle çok zorlama bir senaryo gibi duruyor. Bu sadece gerçek değil, aynı zamanda futbol tarihinin, hatta belki de tüm spor tarihinin en büyük figürlerinden biri olan Lionel Messi'nin hikayesinin kusursuz bir özeti aslında. Böylesine olağanüstü bir yetenek, başarının mutlak garantisi midir? İşte en kritik soru bu bence. Yoksa bir noktadan sonra
kırman gereken, seni böyle yavaş yavaş boğan bir beklenti lanetine mi dönüşüyor bu kusursuzluk? Kusursuzluğun bedeli nedir yani? Ortada sürekli kazanan bir makine yok. Yok, tam tersi aslında. Messi'yi anlamak için onu o ulaşılamaz zirveye iten gücü de anlamak zorundayız. Yani Cristiano Ronaldo rekabetini. O rekabet olmasa belki de ikisi de bu seviyeye asla çıkamazdı zaten. Ben bu rekabeti her zaman Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışına benzetiyorum. Ronaldo benim gözümde hep bir Apollo roketi gibiydi. Saf güç, dikey bir hız, her geçen gün fiziksel olarak daha da büyüyen, yer çekimine meydan okuyan bir mühendislik harikasıydı sanki. Ronaldo tamamen atletizme, patlayıcı güce ve ceza sahası içindeki o mutlak hakimiyete doğru evrildi zamanla. Eğer Ronaldo bir rokette ise Messi uzayın dokusundaki yer çekiminin ta kendisiydi bence. Gücünü saklamayı öğrendi. Sahada böyle yürüyerek etrafındaki her şeyi kendi yörüngesine çekmeyi başardı. Ya evet, bu yürüyüş meselesi kaynaklarda çok geçiyor. Hani meşhur sahada yürüme eleştirileri vardır ya. Aslında bu bir tembellik değilmiş. Asla tembellik değil, bir tür radar taraması o. O sahada yürürken aslında rakiplerin kör noktalarını tespit ediyor. Savunmanın tüm geometrisini zihnine kazıyor resmen. Çoğu insan bunu eleştiriyordu o dönem. Ama adam aslında zihninde sahanın 3 boyutlu bir haritasını çıkarıyormuş. Ve bu oyun aklının en kusursuz halini de 2011'de gördük bence. 28 Mayıs 2011 Wembley Stadyumu. Şampiyonlar Ligi finali. Karşılarında da Sir Alex Ferguson'ın o efsanevi Manchester United'ı var. Orada sadece bir futbol maçı izlemedik biz, taktiksel bir devrime şahit olduk bence. Pep Guardiola'nın o meşhur sahte 9 sisteminin artık bir taktikten çıkıp tamamen bir felsefeye, bir dogmaya dönüştüğü maçtır o. Normalde bir forvet nerede bekler? İki stoperin arasında, ceza sahasının tam ortasında bekler. Peki Guardiola ne yaptı o maçta? Messi'yi aldı oradan, orta sahaya Xavi ve Iniesta'nın yanına çekti. Manchester United'ın o dönemin en efsane stoperleri Rio Ferdinand ve Nemanja Vidic var. Bir anda karşılarında tutacak, markaj yapacak kimseyi bulamadılar adamlar. İşte sistemin rakibi çökerten kısmı tam olarak burası. Stoperler Messi'yi orta saha kadar takip etse arkada devasa bir boşluk oluşuyor. Kanat oyuncuları da oraya anında sızıyor. Takip etmeseler bu sefer Messi topla çok rahat yüzünü dönüyor, savunmanın üzerine tam hızla topla koşmaya başlıyor. Ferguson'ın oyuncuları o gece sahada resmen hayalet kovaladı diyebiliriz. 3-1'lik o maçta Messi'nin attığı ikinci golü bir gözün önüne getir, stoperler çıkıp çıkmamakta sadece bir saniye falan tereddüt ediyor. Ve top çoktan ağlarla buluşuyor bile. O gece gerçekten futbolun tüm mekaniği değişti. Ama asıl sorun şu, kulübünüzde bu kadar kusursuz bir sistem yarattığınızda siz de kusursuzlaşıyorsunuz ister istemez. Ve bu da yeni bir sorunu doğuruyor, değil mi? 2012 yılına geldiğimizde Messi sadece bir takvim yılında tam 91 gol attı. Düşünebiliyor musun? 91 gol. Ya bu sadece bir rekor falan değil. Bu resmen istatistiksel bir anomali. Bir hata payı gibi bir şey. Aralık ayındaki o Betis maçıyla Gerd Müller'in 38 yıllık rekorunu kırıp geçti adam. Herkes bunun hep böyle devam edeceğine, bu standardın normal olduğunu sandı bir anda. İşte o beklenti laneti dediğim şey tam olarak burada başlıyor aslında. İnanılmaz. 91 gol attığında herkes ayakta alkışlıyor. Ama bir sonraki sene 80 gol atarsa ne oluyor? Hemen ne oldu? Messi düşüşte mi? Formdan mı düştü? Falan demeye başlıyorlar. Ve bu beklenti canavarı rotasını çok geçmeden başka bir yöne çevirdi. Arjantin milli takımına. Herkesin dilinde aynı soru vardı o dönem. Kulübünde sahte 9 olarak o savunmaları darmadağın ederken Arjantin formasıyla neden aynı etkiyi yaratamıyor? Peki neden yaratamıyordu sence? Çünkü futbol sadece bireysel bir yetenek şovu değil, bir sistem oyunudur aynı zamanda. Barcelona'da Messi'nin arkasında yıllarca beraber oynadığı bir ekip vardı. Xavi, Iniesta, Busquets gibi efsaneler değil mi? Gözü kapalı anlaştığı, sahanın geometrisini onunla aynı frekansta okuyan dehalardı bunlar. Arjantin'de ise durum bambaşkaydı. Çok daha kaotik bir futbol federasyonu, sürekli değişen teknik direktörler. Tamamen farklı bir futbol kültürü yani. Arjantin ondan bir sistemin çarkı olmasını falan beklemiyordu. Tıpkı Maradona gibi tek başına sahaya inip herkesi ipe dizerek ülkeyi tek başına kurtarmasını bekliyordu. Kurtarıcı sendromu diyoruz işte biz buna. Bu
bir insanın omuzlarına binebilecek en devasa psikolojik ağırlıklardan biri. Ve bu ağırlığın altında nasıl ezildiğini 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda çok net gördük. 27 yaşındaydı. Fiziksel kapasitesinin mutlak zirvesiydi o dönem. Finaldeyiz, Maracanã Stadyumu, Sabella'nın o defansif katı Arjantin'i, rakip de makine gibi tıkır tıkır işleyen Almanya. Maç uzatmalara gidiyor ve 113. dakikada Mario Götze'nin o kahredici golü geliyor. Evet ama o tribün basamaklarından çıkarken hayatı boyunca saplantı derecesinde arzuladığı o altın kupa, Dünya Kupası sadece birkaç santim uzağında duruyor. Sadece bakıp geçmek zorunda kalıyor oradan. Altın top o an onun için hiçbir şey ifade etmiyor olmalı. Tamamen başarısızlığın acı bir hatırlatıcısı gibi değil mi? Öyleydi gerçekten ama işin garip tarafı biz o an o kupa yanından geçerken bunun bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük acı olduğunu sanıyorduk. Çok yanılmışız. Sorma, bu sadece o dipsiz serbest düşüşün başlangıcıymış aslında. 2015'te Copa America finalinde bu sefer Şili'ye penaltılarla kaybettiler. Bitmedi. Bir yıl sonra 2016'da Amerika'da özel bir Copa America daha düzenlendi. 100. yıl şerefine. Final yine Şili'ye karşı. Maç yine penaltılara gitti. Ve Messi ilk penaltıyı kullanmak için topun başına geldi. O topu gökyüzüne diktiği anı unutamıyorum. Üst üste kaybedilen 3. büyük finaldi bu. O penaltı anı bence bir sporcunun psikolojik olarak tamamen iflas ettiği andır. Maç sonrası kameraların karşısına geçtiği o basın toplantısını bir hatırla. Gözleri dolmuştu. Tamamen bitkin görünüyordu. Aynen, resmen çökmüş bir adamdı. Benim için bitti, milli takımı bırakıyorum dedi ve kestirip attı. Çoğu futbol romantikleri, yazarlar falan bu dönemi hep şöyle yorumluyor. Kayıplar onu biledi, acı onun yakıtı oldu diyorlar. Bu anlatı çok popülerdir nedense. Ama ben elimizdeki belgelere bakınca buna hiç katılmıyorum. 2016'da olan şey bir yakıt falan değildi. Adam resmen pes etti o gece. Havlu attı yahu. Ben bu ülkenin yükünü artık taşıyamıyorum dedi. Bu bir güçlenme hikayesi değil, düpedüz bir tükenmişlik sendromuydu bence. Aslında tam da bu yüzden mükemmel bir kırılma noktasıydı demek istiyorum ben de. Çok haklısın, bu romantik bir acıdan güç doğar anı kesinlikle değildi. Bu o devasa egonun ve kurtarıcı kimliğinin tamamen ölümüydü. Ölmesi de gerekiyordu zaten. Kesinlikle. Messi o gün milli takımı bırakarak aslında o imkansız beklentiyi, o üzerindeki yeni Maradona olma zorunluluğunu öldürdü. Arjantin halkı sokaklara döküldüğünde, mektuplar yazıp dönmesi için resmen yalvardığında aralarındaki o toksik ilişki değişti bir anda. Roller değişti yani. Messi onlara borçlu değildi, Arjantin Messi'ye muhtaçtı. Bu psikolojik sıfırlanma yaşanmasaydı, o gelecekteki zaferlerin inşa edilmesi teknik olarak imkansızdı bence. İnanılmaz bir bakış açısı bu. Yani önce o kurtarıcı rolünden istifa etmesi gerekiyordu ki sadece bir takım lideri olabilsin. Tam olarak buydu olan şey. Bu sıfırlanmayla milli takıma geri dönmesine ama hayat işte tam da tamam artık her şey yoluna giriyor dediğin anda en beklenmedik tokadı basar insana. 2021 yazına geliyoruz. Yıllardır sorunlar yumağına dönmüş olan Barcelona'da ipler tamamen kopuyor artık. Hem de sahada değil, masada kopuyor. Kulübün mali yapısı, yıllarca süren o korkunç yönetim hataları nedeniyle tamamen çökmüştü o dönem. 8 Ağustos 2021, Camp Nou'da bir basın toplantısı düzenlendi. Gözyaşlarına hakim olamadığı o meşhur konuşma. Hiçbir zaman ayrılacağımı düşünmemiştim, kalmak için her şeyi yaptım diyor orada. Evet, kelimeler boğazında düğümlenmişti resmen. Yalnız hazır yeri gelmişken şu konuya da bir netlik kazandıralım çünkü bu soru hep soruluyor dinleyiciler tarafından. O dönem milyonlarca insan çıktı ve dedi ki, eğer kulübünü bu kadar seviyorsan maaş alma kardeşim, bedava oyna. Neden milyonlar için Paris'e gittin? Bu işin mekaniği gerçekten böyle mi işliyor yasal olarak? İstese bedava oynayabilir miydi orada? Kesinlikle hayır. Bu tamamen saçma sapan bir bilgi kirliliği. İspanya iş kanunlarına ve La Liga'nın o sıkı finansal fair play kurallarına göre bir futbolcuya önerilen yeni sözleşme bir önceki sözleşmesindeki maaşının %50'sinden daha düşük olamaz. Hadi canım, böyle net bir kural mı var? Var tabii ki. Bu kural kulüplerin kara para aklamasını ve sözleşme manipülasyonları yapmasını engellemek için konulmuş. Dahası
O dönem Barcelona'nın gelir gider dengesi o kadar bozuktu ki Messi gerçekten sıfır maaşla oynamayı teklif etse bile La Liga o kadro maliyetini yine onaylamıyordu. Yani Barcelona'nın sistemin hayatta kalması için onu bir şekilde dışarı kusması gerekiyordu yasal olarak. Tam olarak öyle. Bu karar masanın etrafındaki takım elbiseli adamların matematiğiydi. Messi'nin kendi seçimi falan değildi. Bak bu detayı bilmek her şeyi değiştiriyor gerçekten. Düşünsene sen hayatını adadığın, çocuklarının büyüdüğü o evinden resmen kapı dışarı ediliyorsun. Kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en büyük efsanesisin ama seni bir Excel tablosundaki bütçe açığı yüzünden yolluyorlar. Korkunç bir travma. Ve o travmanın tam ortasında o acı kazeyken bir anda başka bir kıtada yepyeni bir sayfa açılıyor hayatında. 2021 Copa America finali. Yine Brezilya'dayız, yine o meşhur Maracana'da. Aynen. 7 yıl önce o en büyük acıyı yaşadığı, o kupanın yanından boynu bükük geçtiği çimlerde bu kez, rakip de ezeli düşman Brezilya üstelik. Lionel Scaloni'nin Arjantin'i o gün sahaya sadece bir futbol maçı oynamak için çıkmadı bence. Bir laneti temelli kırmak için çıktılar. Di Maria'nın o harika aşırtma golüyle gelen 1-0'lık zafer. O bitiş düdüğü çaldığında Messi'nin dizlerinin üzerine olduğu yere yığılıp kaldığı bir an vardır, hatırlarsın. Hatırlamaz mıyım? Bütün takım üzerine koşmuştu. O anı dikkatle incelediğinde Messi'nin yüzünde mutluluktan çok devasa bir rahatlama görürsün. 18 yıllık bir hayal kırıklığının, o kaybedilen 3 finalin ve Barcelona'dan atılmanın getirdiği o tarifsiz stresin bir anda boşalmasıydı o gözyaşları. Kesinlikle büyük bir rahatlamaydı. İlk gerçek kurtuluştu onun için. Ama sonra herkesin kafasında şu asıl soru belirdi. Tamam, kıtasal lanet kırıldı ama bu rüzgar asıl büyük sınav için yeterli olacak mı? Gözler hemen 2022 Katar Dünya Kupası'na çevrildi doğal olarak. 35 yaşındaydı, artık o meşhur son dans dediğimiz ana gelmiştik. Bir yandan da Paris Saint-Germain'de son derece huzursuz, taktiksel olarak tamamen kopuk bir süreç yaşıyor kulüp bazında. İleride Neymar, Mbappe ve Messi var. Üçü de hücumda kalıyor, kimse savunmaya dönmüyor. Takım mühendisliği açısından resmen bir felaket o yapı. Kesinlikle bir kabustu o PSG dönemi. O moral bozukluğuyla o kaostan çıkıp Katar'a geliyorlar ve turnuvadaki ilk maçta Suudi Arabistan'a yeniliyorlar, iyi mi? Bütün dünya bir anda eyvah, film yine o aynı acı sonla bitecek demeye başladı. İşte Scaloni'nin ve Arjantin'in gerçek dönüşümü tam da o mağlubiyetle başladı bence. Suudi Arabistan maçından sonra o takım turnuvada bir daha maç kaybetmedi ama bundan daha da önemlisi Messi'nin kendisi değişmişti. Nasıl bir değişimden bahsediyoruz? O 2014'teki başı önde, sessiz sedasız, içine kapanık kaptan gitmişti. Yerine maç sonu röportajında o Hollandalı oyuncuya "Ne bakıyorsun aptal, yürü git buradan" diye bağıran, sahada kavga eden, kışkırtıcı bir alfa lider gelmişti. Evet, Kümiras Bobo olayı, adam resmen bir sokak savaşçısına dönüştü orada. Peki bu taktiksel olarak nasıl mümkün olabildi sence? Yani sahada ona ne sağladılar da Messi yıllar sonra bu kadar özgürleşebildi? Scaloni çok akıllıca bir iş yaptı. Messi'nin etrafına teknik kapasitesi yüksek ama aynı zamanda tabiri caizse ciğersiz oyunculardan kurulu bir koruma kalkanı ördü adeta. Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, McAllister. Bu saydığın oyuncular sahada o kadar çok koştu, o kadar çok amansız ikili mücadele kazandı ki Messi'nin o demin bahsettiğimiz radar taravası yürüyüşleri için gereken o hayati zamanı ve boş alanı yarattılar. Yani Arjantin, Messi için koşan ve savaşan bir takıma dönüştü. Ve Messi de o savaşçıların önündeki, onlar için düşünen kusursuz beyin oldu. Sistem tam bir uyum içinde çalıştı. Ve bu mükemmel sistemin ulaştığı o nihai nokta 18 Aralık Lusail Stadyumu. Fransa finali, bence sadece futbolun değil, genel spor tarihinin gördüğü en destansı anlardan biriydi bu. Bir tarafta Arjantin'in o ilmek ilmek ördüğü kontrol oyunu, diğer tarafta tek başına bir doğa olayı gibi olan, saf hızıyla sahanın tüm dengesini bozan Kylian Mbappe. Finalin ilk 70 dakikası tamamen Arjantin'in taktiksel bir ustalık eseriydi bence. Scaloni'nin Di Maria'yı o maçta sürpriz bir kararma sol kanatta oynatması Fransa savunmasını resmen felç etti. 2-0 öndelerdi ve oyun tamamen %100 onların kontrolündeydi. Ta ki Mbappe sahneye çıkana kadar. Sadece 2 dakika içinde o kusursuz kurguyu yerle bir edip skoru 2-2'ye getirdi adam. Ya ben o an maçı izlerken kendi kendime
Bitti. Arjantin'in psikolojisi yine çöktü. Buradan dönemezler dedim açıkçası. Ama uzatmalarda Messi tekrar sahneye çıktı. O golünü attı. Durum 3-2 oldu. Herkes yine bitti sandı o an. Aynen. İşte bu sefer kesin bitti. Kupa Arjantin'in dedik. Ama Mbappe gitti. Bir penaltı daha aldı. Skor 3-3 oldu. Ya resmen kalp krizinden hallice bir durum izleyenler için. Ve sonra futbol tarihinin kırılma anı. 123. dakika. Kolo Muani'nin pozisyonu. Evet. Kolo Muani kaleciyle 6 pasta karşı karşıya kalıyor ve Emiliano Martinez sol bacağını sonuna kadar açıp o tarihi kurtarışı yapıyor. Belki de bir ülkenin kaderini değiştiriyor o hareketle. Ardından da o yürek dayanmayan penaltılar geliyor. Gonzalo Montiel'in o son vuruşu ve Arjantin'in tam 36 yıl sonra gelen o destansı şampiyonluğu. Gonzalo Montiel o topa vurup ağları havalandırdığı anı bir düşün. Messi orta sahada dizlerinin üzerine çöktü kaldı öylece. O an havaya kalkan o altın kupa sadece o gün sahada verilen 120 dakikalık mücadelenin bir ödülü değildi. Neyin ödülüydü sence? O kupanın içinde 2014'te Götze'nin attığı o golün dinmeyen acısı vardı. 2016'da gökyüzüne diktiği o penaltının utancı vardı. Barcelona'dan zorla koparılırken döktüğü o gözyaşları vardı. Bütün bir kariyerin, çekilen tüm çilelerin hesap kesimiydi aslında o gün. Çok haklısın. O finalden sonra da hikayenin yavaş yavaş sönümlenmesini, bu büyük ustanın sahneden sakince çekilmesini beklersin doğal olarak. PSG'den ayrıldı zaten, Suudi Arabistan'dan gelen o akıl almaz milyar dolarlık teklifleri de elinin tersiyle itti. Gitti ailesiyle sakin bir hayat sürmek için Amerika'ya, Inter Miami'ye imza attı. Tam bir jübile dönemi gibi görünüyor dışarıdan bakıldığında değil mi? Ama işte tam bu noktada bizi hikayenin en başındaki o inanılmaz tesadüfe, 2007 yılına geri götürüyor. Başta konuştuğumuz o fotoğraf meselesi, evet. O fotoğraf çekildikten sonra uzun yıllar boyunca tamamen unutulmuş. Çeken fotoğrafçı bile o bebeğin kim olduğunu bilmiyormuş düşün. Ancak o bebek Katalonya'da büyüdü. Göçmen bir ailenin çocuğu olarak tıpkı yıllar önce kendisini o küvette yıkayan adam gibi Barcelona'nın meşhur altyapısı La Masia'ya girdi. Aynı formayı giydi yıllar sonra. Aynı formayı giydi ve inanılmaz bir hızla yükselerek İspanya milli takımının en büyük genç yıldızı oldu. Yani Lamine Yamal'dan bahsediyoruz. Yıllar önce o bebeği şefkatle tutan eller, bugün futbolun mutlak kralının elleriydi. O bebekse şimdi o krallığın en büyük yeni varislerinden biri. Peki, bu inanılmaz hikaye nereye bağlanıyor şimdi? Neden anlatıyoruz biz bunu? Çünkü elimizdeki kaynakların en sonunda şu an tam da bizi dinleyenlerin yaşadığı o canlı tarih notu duruyor. Bugün takvimler 19 Temmuz 2026 Pazar gününü gösteriyor. Yer, Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey'deki devasa MetLife Stadyumu. Yepyeni bir Dünya Kupası finali daha. Arjantin ve İspanya sahaya çıkıyor ve o sahada 2 kişi var. Biri 39 yaşında, kariyerinin mutlak son maçına o altın unvanını korumak için çıkan Lionel Messi, Diğeri ise henüz 19 yaşında, bir zamanlar onun kollarında yıkanan ve şimdi o tacı ondan söküp almak için tam karşısına dikilen Lamine Yamal. tüylerim diken diken oluyor bunu söylerken bile. Sanki zaman kendi üzerine katlanmış gibi bir döngü tamamlanıyor sanki. Gerçekten öyle. Sporun sadece taktikler, kondisyonlar ve o Excel tablolarındaki maaş bütçelerinden ibaret olmadığını bize kanıtlayan çok ruhani bir şey bu. Tam da bu yüzden sporu bu kadar çok seviyoruz zaten. Biz sadece fiziksel bir mücadele izlediğimizi sanırken aslında insanlığa dair çok daha derin anlatılara, nesilleri birbirine böyle görünmez iplerle bağlayan kader oyunlarına şahit oluyoruz sahalarda. Kusursuzluk dediğimiz o şey başlarda bir lanet olabilir. Kayıplar, iflaslar ve o dökülen gözyaşları insanı psikolojik olarak paramparça da edebilir. Ama o yıkımın içinden nasıl çıktığın, senin hikayenin aslında nasıl biteceğini belirliyor. Hatta bazen bitti sandığın o hikaye, kendi ellerinle yıkadığın bir bebeğin büyümesiyle tamamen yeni bir boyut kazanıyor. Çok acayip bir kurgu bu gerçekten. Muazzam bir bakış açısı oldu bu. Bölümün en başında sorduğumuz o soruya geri dönelim istersen. Zirveye tırmanmak mı daha zordur yoksa orada kalmak mı? Bence sanırım cevap ikisi de değil. Asıl zor olan düştüğünde, parçalandığında ve herkes, bütün dünya artık bitti bu adam dediğinde, o enkazın içinden yeni bir sistem, yeni bir akıl
ve yepyeni bir yürekle o dağa tekrar tırmanma cesaretini bulabilmektir. Ve belki de yolun sonunda kendi geçmişinle en beklenmedik formda yüzleşmeye hazır olmaktır. Sahi, bizi dinleyen dostum, senin hayatındaki en büyük kırılma anı, gelecekteki hangi devasa zaferinin temelini atıyor olabilir şu an? Bence bunu bir düşün. Bu efsanevi döngüyü seninle paylaşmak gerçekten müthişti.